konferansında da sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün değerli Profesör Doktor Osman Karatay hocamız Ön Türkçe nedir ve nasıl öğrenilir sunumunu bizlerle paylaşıyor olacak. Ben öncelikle kendisinin özgeçmişini sizlere okumak istiyorum. Kendisi 1971 Çorum doğumludur. Çorum İnönü İlköğretim Okulu, Taşköprü Lisesi ve Çorum Atatürk Lisesi'nde okuduktan sonra 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve 2006 yılında yine aynı üniversitede doktora derecelerini aldı. 2010 yılında doçentlik, 2016'da profesörlük sanını aldı. Halen Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak devam etmektedir ve çalışmalarına yeni başlamıştır. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra örgütçülüğü ile de Türk bilim ve kültürüne büyük hizmetlerde bulundu. Türkiye'nin ilk düşünce kuruluşu olan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ASAM'ın kuruluşunda yer aldı. Dünyadaki en büyük Türk tarihi projesi olan Türkleri yöneterek toplam 37 ciltlik dev Türk tarihinin ortaya çıkışında büyük katkı yaptı. Bu çerçevede İngilizce'deki en büyük Türk tarihi olan The Turks editörlüğünde bulundu. Ardından Karadeniz Araştırmaları Merkezi'nin Karam'ı kurdu. Ve Türkiye'nin ilk bölgesel akademik dergisi olan Karadeniz Araştırmaları'nı yayınlamaya başladı. Bu arada türünde dünyada ilk olan Balkanlar El Kitabı ve Doğu Avrupa Türk Tarihi adlı büyük çalışmaların editörlüğünde bulundu. Türk dünyasına hizmet ödülü bulunan Karatay'ın 140'ın üzerinde makale ve bildirisinin ve Balkanlara dair kitaplarının yanı sıra tarih ile ilgili yayınlanmış eserleri şunlardır. Hırvat ulusunun oluşumu, erken Orta Çağ'da Türk-Hırvat ilişkileri 2 baskı. The Turks 6 cilt. Türk halkları tarihine giriş, Peter Golden'dan çeviri ve In Search of Lost Tribe, yani kayıp kabilenin peşinde, arayışında ve İran ile Turan. Değerli hocamızı bir sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Evet. Çok değerli dostlar, çok ara vermeden tekrar karşınızdayım. Vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. Büşra Hanım orayı tasihli okudu. Ege Üniversitesi yerine Yeditepe dedi. 2 haftadır İstanbul'dayız. Daha doğrusu geldik, bir nefes alamadan Azerbaycan'a gittik. Daha yeni geldik. Henüz İstanbul'a yerleşmeye çalışıyoruz bugünlerde. O gayret içinde. Yine de oturup birkaç defa bilgisayarımı açtım sunum hazırlamak için. Fakat böyle sözlük falan sunmadıktan sonra sunumların ben ilhamları yok ettiğine inanıyorum. Sunumlar gerçekten belki sizlere kolaylık sağlıyor gözükebilir ama bizim açımızdan ilhamı yok ediyor. Onun için hazırlamamayı tercih ettim. Burada daha çok bir hasbihal havasında olmasını diliyorum ve soru cevap bahsinin daha uzun olacağı bir konferans olmasını düşünüyorum. Bu yüzden sunumumuz yok ve sizlerin isteğine göre ilerlemesi daha güzel olacaktır. Ben temel birkaç konu üzerinde fikir serdetmek istiyorum. Daha sonra dediğim gibi daha ayrıntılandıracağız bunları. Evet, şimdi dilin doğasını öncelikle bilerek ona göre yorumda bulunmamız gerekiyor. Nasıl işte gıyaben bir kişinin bir şey yaptığını tahmin ediyoruz. Tanımadığımız bir kişiyi tahmin edemeyiz. Tanıdığımız bir kişi uzaklarda bir şeyler duyduk ama o muhtemelen şunu şöyle yapmıştır diyebiliriz. Hiç tanımadığımız birisine bunu diyemeyiz. Bu yüzden dilin de doğasını bilmek çok önemli. Konuşuyoruz işte. Yani hepimiz dili biliyoruz. Öyle değil gerçekten. İnanın benim anlayamadığım öyle dev zihin yapısına sahip çok
hafızası, belleği çok güçlü olan insanların emek verdiği bir alan dil bilim diyoruz adı üstünde. Ve bugün teknik çok ilerilerde, fakat dil bilim o kadar ilerilere gidemedi. Sebebi dil bilimcilerin yeteneksizliği falan değil, konunun zorluğu. Konu gerçekten zor. İnanın bilgisayarın çaresiz kaldığı bir alan. Başka alanlarda her şeyi yapıyor. Ben de yoğun bir şekilde yapay zekayı falan kullanmaya çalışan bir insanım. Bilgisayarın her şeye gücü yetiyor, fakat dil bilim konusunda gücü yetmiyor. Çok erken dönemlerden itibaren bilgisayar ortamlarına dil bilimin uygulanmasına rağmen çok veri tabanları falan hazırlandı. Yani farkına varamayabiliyor bilgisayar. Bu yüzden insan zihninin müdahalesi muhakkak gerekiyor. Gerçekten zor ve önemli bir konu. Öncelikle daha önce Antalya konferansında da buna benzer bir şeyler konuştuğumu hatırlıyorum. Dilin 2 gününün bir olmadığı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Bugün maalesef ortak yanılgı, şimdi ön Türkçeyi öğrendim. Dilin 2 günü bir değildir. Ön Türkçe dediğimiz kaç bin yılı içeriyor. Bakın, Osmanlıca biliyorum diyen bir kişi, biz hocalar olarak, gel bakayım, hangi dönemi biliyorsun? Osmanlı 600 yıllıktır. Erken, orta ve geç dönemi. Erken dönemi Osmanlıca denmez zaten. Erken Anadolu Türkçesi denir. Onun adı başkadır. Osmanlıca biliyorum diyen insan çoğunlukla 19. yüzyıl belgelerini okuyan insandır karşımızda. Yani bir yüzyıl öncesini ayrı bir dil olarak sunuyor. Anadolu Türkçesi, Oğuzca. Bunun bile ayrılmış halleri var. Kıpçakça diyoruz, yetmiyor. Harizm Türkçesi diyoruz. Çağatay Türkçesi diyoruz. Bunlar son 1000 yılın Türkçeleri. Son 1000 yıldan bahsediyorum. Birkaç dalı var. 20. yüzyıla geldiğimizde zaten biliyorsunuz ne kadar dallanıp budaklandığını. Şimdi Harizm Türkçesi gibi bir uzmanlık alanı dururken daha öncesine indiğimizde Köktürk, Uygur yine dallanıyor. Çuvaşça veya R Türkçesi ayrı bir uzmanlık alanı olarak duruyor. Şimdi son 1000-1300 yıllık Türkçenin günümüzü katarsak belki 20-25 tane ayrı alanı var. Ve hepsini birden kavramak neredeyse imkansız. Bir zihnin, bir beynin hepsini birden kavramasına imkan yok. 1300 yıllık dönem bu kadar dallanıp budaklanmış iken daha öncesindeki dilin statik olduğunu, tek bir dil var. Hangi dönem konuşuluyordu? Ya işte ön Türk dediğimiz dönem. Peki bu dönem ne kadar dönem? Ne kadar sürüyor? Köktürklerden önceki, 1300'den önceki yazılı kayıtlardan önceki dönem. Peki ne kadar sürüyor? 1000 yıl mı? 2000 yıl mı? Dilin derinliği ilk insana kadar gider. O zaman belli olmayan bir derinlik bu. Ve dolayısıyla eğer 2 günü bir değilse bir dilin, benim hayatım değil babamın, değil dedemin, benim hayatımdaki kelimeler, çocukluğumda konuştuğum kelimeleri bugün kullanmıyorum. Dün zihnimden farkında değilim, bazı kelimeler düştü kesinlikle. Bugün yeni bazı kelimeler, kavramlar öğrendim. Bu yüzden diyorum, hiçbirimizin zihninde dilin 2 günü bir değil, toplumsal alana, geniş alana yaydığımızda bu daha fazla bir dinamizm içeriyor. Dilin dinamik yapısını ele almadan statik olarak bir ön Türkçe tasavvur etme imkanımız yok. Evet, milat sıralarında günümüzden 2000 sene önce bir Türkçe belki kolları vardı. Ama bundan 400 sene önce, ya 2400 sene önce yine bir Türkçe vardı. O milat sıralarındaki Türkçeden farklıydı. Her yerde bu böyle. Bakın ben işte bazen derslerde alıyorum beyaz tahtaya, artık kara tahta yok, beyaz tahtaya cümleler yazıyorum. Arkadaşlar bu hangi dilden diyorum. Çoğunlukla Farsça diyorlar yazdığım. Halbuki Anglo-Sakson, ilk İngilizce. Bakan arkadaşlar, hocam erken Farsçadır, Avesta falan öyle bir şey olmalı, ona benziyor diyorlar. Halbuki İngilizce. Bakın arkadaşlar, bunların hepsi bildiğiniz kelimeler. Ama haksız değilsiniz, İngilizler de bunu bilmiyor.
İngilizler de o yazdığımız şeyin kendi dillerinin 1100 sene önceki Kral Alfred zamanındaki hali olduğunu onlar da bilmiyorlar. Yani sadece Türkçe'ye has değil, bütün dünyada bu böyle. Bazı diller daha hızlı değişiyor, bazıları daha yavaş değişiyor. Bu dil muhafazakarlığı konusuyla başlığı altında incelenmiş ve Türkçe nasıl bugün yeryüzünde ya siz bir durun, bir kenarda durun diyorlarsa bize, çünkü her şeyi bozuyoruz. Hep aykırı duruyoruz. Yani Türk deyince aykırı, bozuyor, keyiflerini kaçırıyoruz. Türkçe de dil bilimdeki konulan kuralların, kanunların, kaidelerin kurallarını bozan bir dil Türkçe. Nasıl? Şimdi Maurice Swadeş'in önerdiği ama daha öncesi de olan bir yöntemlerle glottokronoloji, Yunanca'dan alınma, işte ses kronolojisi diyelim, yöntemi ile dilin değişme hızını tespit etmek mümkün. Bunu ölçmek mümkün. 1000 yılda %14 beklenen ortalama. %14'te öbür dil değişecek. Nasıl? Yani 1000 yıl bir dil vardı, bir topluluk ikiye ayrıldı. İşte diyelim bugün Saksonlar, Saksonya'da bugün Almanca dediğimiz dil içinde değil de Sakson dilini geliştirmiş olarak otursalardı ve İngiltere'ye göçenler de Saksonlar da orada yine Sakson olarak kimliğe devam etseydi, yine ayrışacaktı. Bugünkü belki İngilizce pek çok katman süreçten sonra oluşmuş bir dil. Norman istilalarını falan da içeren. Şimdi Saksonlar ikiye ayrıldı. Birisi adada, biri ana karada. Yine ayrı iki dil oluşacaktı. Belki bugünkünden farklı olacaktı ama şimdi birisi değişirken öbürü sabit mi kalıyor? Hayır, o da değişiyor. Ters yönlere giden iki araç gibi düşünelim. Ben 70 kilometreyle gidiyorum. Karşıdan da 70 kilometreyle gelen bir araç var. Birbirimizi geçtik. Ayrılma hızımız 140 kilometre. Dolayısıyla bir dilin değişim oranı %14 ise başka bir dille kıyasladığımızda ikisini birden bir araya getirmemiz gerekiyor. Fakat bunlar çok farklı ögeleri atmış, değiştirmiş olabilir. Aynı şeyler de değiştirmiş olabilirler. Bu yüzden artı eksi bir, ne diyorduk istatistikte? Standart sapma. Bir artı eksi en az 5 dememiz gerekiyor. Yani %28 olmaz da, hadi biraz insaflı olalım, %20'ler civarında değişsin, %19 civarında değişsin. 2'ye ayrıldığı zaman. Türkçe ne kadar değişmiş? Köktürk dönemi Türkçesi ile günümüz Türkçesi %8. Çok inatçı bir dil. Değişmiyor Türkçe ki Türkler oradan kalktı, geldi, Müslüman oldu. Farsça şiirler söyledi, Arapça ilahiler söyledi. Rumca limanlarda işte Rum meyhanesine gitti. Ermeni komşuyla oturdu. Buna rağmen Türkiye Türkçesinden bahsediyorum. %8'dir. Köktürk. 1300 nasıl? 1000 yılda dediniz ya. 1300 yıl. 1000 yıl. 1300 yılda Köktürk dönemine baktığımızda Türkçenin değişme oranı %8. Bu inanılmaz bir inatçılık. Değişmem de değişmem diyor Türkçe. %92 kalıyor. Kalıyor. Temel kelimeler itibariyle diyorum. Ki zaten de bu yüzden dedim ya, bir İngiliz'e gösterdiğimizde 1100 yıl hatta 900 yıl önceki metinlerin İngilizce olduğunu okumuş bir İngiliz çok zor anlar. Konuşma şekli de değişmiyor. Tabii. Kelimeler. Çünkü bazen hani internette falan bir şeyleri izliyoruz, eski Türkçeyi veriyorlar. Sanki hani kelimeleri tam anlamasan bazılarını anlıyorsun da sanki bir Türk konuşuyormuş. Aynen. Evet. Şimdi onu söyleyeceğim. Çok rahat böyle yazıtlardan veya Uygur belgelerinden bir cümle, yazıtlardaki pek çok cümle bugün ne olmuştur, ne diyelim, ezbere söylüyoruz. Günlük hayatımıza girdi artık. Üze kök tengri asra yağız yer kılındık da kinara kişioğlu kılınmış.
Bunu en, özür dilerim, cahil insan bile bunun Türkçe olduğunu anlar ve neden bahsedildiğini çok rahat anlar. 1300 yıl önceki bunlar sözcükler. Dolayısıyla Türkçenin öyle bir özelliği var. Evrensel tespitlere göre son derece muhafazakar, kendini koruyor, değişime karşı dirençli. Dirençli derken kültürel kelime hazinesi değişiyor ama bir kemik omurga yapısı sabit yerinde duruyor. Bu çok önemli. Bu yüzden biz Türkçeyi ilk bakışta veya normal şartlarda bu işte tespit edilmiş, ortalaması verilmiş kanunlara göre değerlendiremiyoruz. Değerlendirdiğimizde Bakü'de işte geçtiğimiz hafta, bu hafta pazartesi günüydü değil mi? Hafta bitmedi daha. Evet, pazartesi günü Bakü'de onu söylemiş idim. Neden bahsediyordum? Birinden Allah'ım ben değişim hızından neyse başka bir yere getirecektim, onu unuttum. Kusura bakmayın. Nasıl? Önceki Türkçeyle bugünkü Türkçe farklılık var denmiştir. Orada örnek verilmiştir. Evet. Bakü'deki söylediğim neydi ona? Evet, daha mı iyi olur onunla? Arkadaşlar soru sorar. Tamamdır. Evet, neyse hasılı Türkçenin normal şartlarda diğer diller ile aynı sınava, aynı standartlara tabi tutulmasının zorluğunu tekrar söylemek istiyorum. Kültürel tabaka, dilin kültürel tabakası değişebilir, değişiyor. Ama işte o gün idi derken Rabbi, bugün Rab diyoruz. İşte Rabbim diyoruz. O zaman idim esirgesin diyordu bir Karahanlı. Müslüman olsa bile öyle diyordu. Kültürel tabaka değişiyor. Yaşadığımız çevreye ve işte dünyamıza göre, algı dünyamıza göre. Fakat dilin temel yapısı değişmiyor. Peki bunu biz nasıl daha geriye çalışırken nasıl uygulayacağız? Şunu dil bilimcilerin ya nazara almadıklarını ya da hep zaten aynı coğrafya üzerinde çoğunlukla düşündükleri için gerek görmediklerini düşünüyorum. Coğrafyayı nazara almadılar. Ural-Altay bölgesini çalışırken daha önceki çalışmalarda görmediğim bir şey dikkatimi çekti. Daha doğrusu ilk bakışta dikkat çekiyor. Şimdi Finlandiya'dan Japonya'ya uzanan eski dünyanın kuzey yarısı veya kuzey kuşağı. Burada Ural-Altay dilleri var. Yapısal olarak birbirinin neredeyse aynı kalıptan çıkmış diller. Paleo-Sibir dediğimiz dilleri, Ketçe, Eskimo dilleri falan hariç tutarsak. Evet, bunlar yapısal olarak birbirine son derece benzeyen, çok fazla ayrılıkları olmayan diller. Peki bu diller hepsi birbirine benzeme noktasında aynı özelliği mi gösteriyor? Türkçe bir başka konuda yine ayrık. Normalde diyorlar ki böyle 300-400 kilometrelik bir alanda, yani şöyle en fazla 1 milyon kilometre kareye çıkacak ama tercihen 500-600 bin kilometre karelik bir alanda neye tekabül ediyor? Almanya'ya tekabül ediyor. Böyle bir alanda dil birliği sağlanır. Bir dil bunun üzerinde, bundan daha fazla bir alana yayılırsa parçalanmaya başlar. Kollar çıkar o dilden. Daha dar alanda eğer iletişim imkanları normal ise dil bütünleşme sürecini sürdürür. Fakat bakın Çek, Slovak ve Leh dilleri eski Vent, Batı Slav kolundan inen daha başka bir sürü dal var da Pomerancadan bilmem Sorpça'ya kadar bugün devleti olan Lehler, Çekler ve Slovakların dilleri Vent ana dilinden iniyor. Ama küçük de bir alan, Çek ve Slovakların alanı ama ayrışmış. Neden? O coğrafya
dağlık desek, ormanlık, dağlık coğrafya çok fazla insanların birbiriyle ilişkisine belki izin vermiyor. Ama bir sebeple daha küçük bir alanda da bunlar ayrışmışlar. Almanya'da bu olmamış ki ama yine de var. Yani Avusturya'nın Bavyera'nın Almancası başka Almanlar tarafından dalga geçilen bir Almanca. Bir taraftan Bavyeralılar da onlarla dalga geçiyorlar. Siz Almanca bilmiyorsunuz diyerekten. O ayrı mesele. Fakat sonuçta iletişim imkanları yani arazi yapısı eğer yolunuzu ilerleme, yeryüzünde yol alma yolunuzu zorlaştırıyor ise toplumun iç iletişim imkanları azalıyor ve diller birbirinden daha fazla ölçekte uzaklaşıyor. Bunu Kafkaslar'da görüyoruz en net olarak. Kafkaslar'da ne derler? Karşı komşunuz ile selamlaşıp konuşabilirsiniz. Fakat yanına gitmek isterseniz sabah çıkınca akşam ancak yanına gidersiniz. Dağlardan böyle inip dolaşarak. Öyle bir coğrafyası var Kafkasların. Burada dolayısıyla bir köyden ibaret diller var. Şaşırtıcı değil. Bir köyden, birkaç köyden ibaret olan diller var. Ve bu diller başka bir dilin lehçesi falan da değil. Gerçekten bağımsız dil dediğimiz olgular bunlar. Neden? Coğrafyanın eseri. Fakat aynısını biz Rus yaylasında göremiyoruz. Rusya veya Doğu Slavca'nın Veliko-Rus kolu diyelim. Diğer dilleri habire yuta yuta büyüyor. Moskova, Volga, Oka çevreleri eskiden Fin halklarının yurduydu. Bizzat Moskova kelimesi Slavca değildir. Volga, Oka bunlar Slavca kelimeler değildir. Ama bunları yuta yuta ilerliyor. Hatta yakınlarda bir ay kadar oldu. Kuzey Rusluğun genetik envanteri çıkarıldı ve bunların Slav olmadığı, Putin kendisi de dahil olmak üzere bunların Slav olmadığı aslen yerli Fin halklarından olup dillerinin Rusçalaştığı, Slavcalaştığı sonucuna ulaşıldı. Çünkü o arazi insanların iletişimin daha kolay olduğu dümdüz düşünün. Pasternak'ın eseri Doktor Zhivago'yu. Filmlerde çok güzel almışlar o sahneleri. Dümdüz gözünüzün önünde. Uzuyor da uzuyor. En ufak bir dağ tepe yok. İletişimin zor olmadığı bir imkanda diller daha çok yayılır ve tek türlüleşir. Bunun en önemli örneği de işte Mandarin Çincesi. Mandarin Çincesi o ana bölgedeki çok geniş bir alan. Yeknesak tabi lehçe, bölgesel lehçeler olmakla birlikte bugün Çin nüfusunun %92'si Çin'in Mandarin konuşuyor. Çünkü o arazi buna müsait ama dağa doğru gittikçe, güneydeki ormanlık alanlara doğru gittikçe başka diller, başka Mandarinden uzaklaşan lehçeler ortaya çıkmaya başlıyor. Evet, dedik Ural-Altay bölgesi çalışmalarında bu nazara alınmamış. Onu fark ettim. Güneyinde Türkçe var. Bozkırlık bir alan. Yani pek çoğunuz Kazakistan'ı görmüş olanlarınız vardır. Bozkır bir alan. Aynen o Pasternak'ın, Doktor Zhivago'nun trende yol aldığı Doğu Rusya'daki arazi gibi Kazakistan'da dümdüz. Burada böyle bir saha var ve iletişim imkanları son derece fazla. Türkçe aykırı dedik. Niye aykırı? 5-6 bin kilometre uzunluğunda ve eni de bayağı olan bir bölgeye yayılmış klasik dönemi itibariyle. Ama kollara ayrılmamış. Günümüzden 1000 yıl önce bile bütün Türkler birbirini bir R kolu hariç olmak üzere, Çuvaş Bulgar kolu hariç olmak üzere bütün Türkler birbirini çok rahat anlıyor. Bakın Alparslan ile herhangi bir Kıpçak önder aynı lehçeyi konuşuyor. Oğuzca ile Kıpçakça 1000 yıl önce ayrılmış bile değil. Yani
bugün bizim ile Kazaklar 1000 sene önce aynı Türkçeyi konuşuyorduk. İşte arazinin bu şekilde oluşu. Fakat kuzeye doğru gittikçe Sibirya ortamını düşünün. Zaten çok fazla insan beslemeye müsait değil. Çok geniş alanlarda çok düşük nüfuslar var. Ruslar Sibirya'da soykırım yapmadılar. Yapmalarına gerek de yoktu zaten. Gittiler orada ilkel yerli insanlar buldular. Çok fazla olmayan bir nüfus. Ruslara engel çıkaracak bir taraflarda yoktu. Niyetleri de imkanları da yoktu zaten. O gün bugündür. Oralarda soykırım falan yapılmadı ama nüfus düşüktür. Çünkü Sibirya'nın tayga bölgesi olsun, tundra bölgesi olsun çok fazla insan besleme kapasitesine sahip değil. Tarım yapılamıyor. Bir yerde tarım yapılamıyorsa insan beslenmez. Tarım şarttır. Avcı toplayıcılıkla geçinen toplulukların böyle büyük nüfus üretebilmelerini bekleyemeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde. Eskimolarda da olma. Kanada'da da farklı bir durum değil. Kanada'nın bütün kentleri Amerikan sınırının değil mi? Güneyi boyunca işte Ottawa'da, Montreal'e dizilmiş durumdadır ama kuzeyi bomboştur Kanada'nın. Aynı şey Alaska için falan da geçerli. Evet, yani Eskimo nüfusu da düşüktür benzer şekilde. Bu beyaz insan onları öldürdüğü için değil, o toprak insan üremesine fazla müsaade etmediği için böyledir. Evet, kuzeye doğru gittikçe dillerin daha küçük alanlarda daha çok kola ayrıldığını görüyoruz. Yenisey Nehri'nin tam Sibirya'nın kuzeyinde, ortasında geniş bir haliç yaparak Kuzey Denizi'ne döküldüğü yerde Halic'in iki tarafında yaşayan Samoyed halkları vardır. Samoyedler Ural grubuna ait olan bir topluluktur. Aslında çok geniş bir alanda oluşturmaz. Fakat sanırım 11 tane kolu var. Birbiriyle anlaşamayan, konuştuğu zaman birbirini anlamayan 11 tane kolu var Samoyedce'nin. Benzer şekilde Tunguz, Sibirya'nın kuzeyindeki. Türkçe de öyle. Sibirya'da şimdi ne kadar işte ezberleyen Türkologlar bile muhakkak birkaçını unutuyor. Şor'dan, Televüt'ten, Tuva'dan başlıyoruz. Altay Türkçesinden oradaki Türkçeleri unutuyoruz. Sibirya Türkçesi de çok sayıda işte parça parça hale gelmiş. Neden? Çünkü dediğim gibi coğrafya insanların uzun mesafeli hareket ederek birbirleriyle iletişim halinde olmasını engelliyor. Herkes yerinde otursun diyor coğrafya orada. Bu yüzden Tunguz dilleri, Ural-Altay bölgesine ait olmayan Paleo-Sibir dilleri, Samoyedce ve işte Rusya'nın kuzeyi boyunca Finlandiya'ya kadar, Laponya'ya kadar uzanan Fin dilleri, işte hem lehçeler çok fazla kendi içinde, ya 30 bin kişi konuşuyor bu dili, 30 tane lehçe var. Hem de bir ana dilden, kök dilden doğmuş olan diller var ve bunlar birbirini anlayamıyor. Ben Züryence'nin iki kolunun Moskova'nın doğusunda, Tatarlarla Moskova arasında yaşarlar. İki kolunun birbirini anlayamadığına inanamamıştım. Değişik kaynaklardan teyitle okudum. Gerçekten de anlayamıyor. Halbuki biz bugün bir tamam Başkurt konuştuğunda biraz zor anlarız. Bu tek bir ses farkından dolayıdır ama bir Tatar'ı çok rahat anlarız. Fakat orada birbirleriyle komşu bölgede yaşayan bu iki Fin halkıdır. Bir Fin halkının iki lehçe koludur. Birbirlerini konuşunca anlayamıyorlar. İşte bunu nazara almamız gerekiyor idi. Peki geri döneceğiz. Acaba Türkçenin muhafazakar görünümü kendi yapısal konumundan kaynaklanan bir şey mi? Biz yıllarca bunu bu şekilde anlattık. Çoğu kitapta da böyle yazıyor. Türkçe ayrıdır, onu başka türlü düşünün. Peki Moğolca nasıl? Moğolca kayıtlarımız 800 yıllık. O Moğolların gizli tarihinden itibaren Mongol'un Niuçang Topçağan adlı kitaptan itibaren 1240 yılına kadar getirir. Ögedey dönemini bitirir. 800 yıl iyi bir ölçmek için iyi bir zaman aralığıdır. Moğolca %100'e yakın.
Neredeyse. Hiç değişmemiş. Türkçe %8 dedim ya. O zaman Türkçe'ye has bir konu değil bu. Moğolca'da şey var, Türkçedeki gibi ses değişiklikleri var. O eski klasik Moğolca ile. Ör derken birinde, şimdi ör derken öbör olmuş. Bir övörden öböre dönüşmüş gibi. Fakat sonuçta bunlar ses değişikliğiyle aynı kelime yaşıyor. Neredeyse %100'e yakın oranda Moğolca kendini muhafaza ediyor. Türkçe ile Moğolca bunu yapıyor fakat Mançu, Tunguz dilleri, daha kuzeydekiler bunu yapamıyor. Acaba sebebi ne? Bunu normal şartlarda, çünkü aynı diller, yani şöyle koyduğumuzda bütün özellikleriyle Fince ile, Samoyedce ile, Tunguzca ile Türkçenin, Moğolcanın birbirlerinden bir farkları yok. Fakat kökten bir davranış farkı var. Bir taraftan çok küçük alanlarda parçalanmışlar, parça parça olmuşlar, birbirlerini anlayamıyorlar. Bir taraftan aradan yüzyıllar, bin yıllar geçiyor, anlayabiliyoruz. Çok geniş alanlarda yine anlıyoruz. Yani Kazakistan'ın bir ucu Stalingrad civarında Kazaklar yaşıyor değil mi? Hazar'ın kuzeyinde Kazaklar yaşıyor. Bir ucu Altay dağlarını aşıyorsunuz, Moğolistan içlerine giriyorsunuz. Bu Kazaklar birbirini anlıyor. 6000 kilometreye yakın bir sahada. Bu büyük bir çelişki ve normal şartlarda dillerin yapısallığı veya insan psikolojisi vesaire, yani neydi bu insanlar? Aman dilimizi sahip çıkalım, değiştirmeyelim, gelecek nesillere bu dili aynen bu şekilde koruyalım. Öyle bir şey de yok. Ne olabilir bunun sebebi? Hani bu izlemişsinizdir. Dilek Hanım hatırlar, derslerde öneriyordum. Doktor House diye bir dizi vardı. Tarih öğrencilerine ben o diziyi muhakkak herkes izlesin diyordum. Oradaki düşünce yöntemi. İskit genleri. Nasıl? İskit genleri Kazaklarda. Evet. İskit'in öncesinde de gen değişmiyor zaten. Ta Andronova'dan beri, öncesinden beri genler değişmiyor. Halk yerinde duruyor. Evet. Peki faktör ne? Orada hep Dr. House bir olay var, açıklanamayan bir olay. Bunu etkileyen bir şey var. O ne? Faktörü arıyor. Bizim burada bir faktör var. Normal şartlarda böyle olmamalı. Bu kadar birbirinden farklı davranış sergilememeleri lazım. Bu faktör ne? Bu faktörün coğrafya olduğunu düşünüyorum. Başka da elimizde bir kaynak yok. Moğolların hemen doğusunda bulunan Mançu halkları ormanda yaşıyorlar ve parçalanıyorlar dil olarak. Kuzeylerinde yaşayan Tunguzlar öyle parça parça oluyorlar ve de birbirlerini anlamayacak şekilde dilleri parçalanıyor. Ama Moğolca böyle değil. Bakın Moğollardan bir grup, ister Oyrat diyelim, ister Kalmuk diyelim, ister Cungar diyelim. Cungar diyoruz biz. Türkçedeki cıngar çıkarmak ifadesi de oradan gelir. 17. yüzyıl içinde kalkmış ve bugün Hazar'ın kuzeyine, eski tarihi Hazar Devleti'nin bulunduğu yerde şu an Kalmuk bölgesi var, cumhuriyeti var, Özerk Cumhuriyeti ve burada Moğollar yaşıyor. Bunu bilenlerimiz çoktur ama şaşırtıcı bir şey. Şimdi Dağıstan'ın kuzeyinde Moğollar var. Yeni gelmiş, 300 yıl önce oraya gelmiş olan insanlar. Evet, normal olarak bir değişiklik oldu. Fakat bir Kalmukça, Moğolcadan çok kopmuş olan bir dil değil. Ama bariz şekilde ayrıldıktan sonra, yani ana Moğolistan'ın etkileşim sahasının dışına çıktıktan sonra Kalmuklar, biz Moğolcanın sandığımız gibi olduğunu görmüyoruz. Bu 300 yıldan bahsediyorum. Kalmukça bir ayrı dil olarak değerlendiriliyor. Kalmuklar eğer Moğolistan'da kalsalardı bu böyle olmayacaktı. Demek ki etkileşim kaybolduktan sonra dilin ayrılması hızlanıyor. Türkçe hep Z dilini konuştuk. Köktürkler Z dili konuşuyor, bizler Z dili konuşuyoruz. Bugün yeryüzündeki Türklerin %99,5'u Çuvaşlar haricindeki Z dili konuşuyor. Peki R dili açısından durum ne? Eğer Köktürk yazıtlarını, eski yazılı kayıtlar alırsak
Çuvaşça %76'larda. O zaman dünya ortalamasına yakın bir değişim hızını biz de gösteriyoruz. O zaman Türkçe ayrık farklı bir dil değil. Türkçenin farklı bir doğası yok. Moğolcanın da yok. Neden? Çuvaşlar Bozkır'ın etkileşim sahasının dışında ve kuzeyinde ormanlık bir bölgede yaşıyorlar. Diğer Türklerle etkileşimi kaybetmişler ve daha hızlı bir şekilde, normalden çok daha hızlı bir şekilde Çuvaşça değişmiş. Sadece ses olarak değil, zaten bu değişim hızını ses değil de kelime, temel söz varlığı itibariyle onları nazar alarak hesaplıyoruz. Evet, o zaman peki demek ki coğrafi olarak insanlar birbirleriyle kolay etkileşilen bir coğrafyada yaşıyor iseler dilleri daha muhafazakar oluyor, daha istikrarlı, daha sabit kalıyor. Türklerin ve Moğolların durumu bu. Çünkü Moğolistan da düz bir alandır, böyle iletişimi kısıtlamayan. Kazak Bozkırı, Avrasya Bozkırı Türklerin temel nüfusunun olduğu o zamanlar. O da öyle bir alandır. Fakat başka yerlerde yaşayan, dediğim gibi daha kuzeyde yaşayan, doğuda yaşayan, dilsel aynı çatı altında bulundukları dil akrabaları daha başka süreçler yaşamışlar dil birlikteliğini koruma konusunda. Peki bunu alıp şimdi geldik esas konuya. Ön Türkçe'ye nasıl uygularız? Ön Türklerin nerede yaşadığına bakarak, kısaca en basit haliyle nerede yaşıyorlardı? Ön Türkler eğer bugün son derece delilsiz, çok komik olmak üzere Lena boylarını önerenler falan var. Bilmiyorum. Fikre saygı duyarız ama eğer Ön Türkler Sibirya'da, Lena'da vesairede türedi iseler inanılmaz bir uçurum var. Ki öyle bir imkan yok. Eğer Bozkır ortamında yaşadı iseler daha aşağılarda ne diyoruz? İskitya mı diyelim Bahtiyar Bey? İskitya'da yaşadı iseler bu muhafazakarlık, bu istikrar kayıtlı olan dönemin öncesine de götürülebilir. Ön Türkler nerede yaşadı? Ona bakacağız. Orası nasıl bir yer? Ormanlık, bataklık vesaire. Şimdi Sibirya'da kışın zaten çıkıyorsunuz, donuyorsunuz. Gündüz -20, gece -70'e iniyor hava sıcaklığı. Ben işte o kadarını görmedim ama gündüz -10, gece -40'ları falan gördüm. -70'leri düşünemiyorum. Şeye gitmedim, Yakutistan'a gitmedim. Şimdi kışın zaten evden çıkamıyorsunuz. Yazında güneş açtı çıkacağım diyorsunuz. Bakıyorsunuz yazın hareket daha zor, inanın. Kışın daha kolay. Neden? Her taraf bataklık. Eriyor ve bir bataklığa dönüyor. Kışın Sibirya'da hareket etmek yazın hareket etmekten daha kolay. Böyle bir yerde insanlar kalkacak, ticarete vesaireye, uzun mesafeli bir yerlere gidecek, gelecek. İşte gelin alacak, kız alacak. Çok zor. Çoğunlukla dar bölgede yaşar insanlar. Olay bu. Ama Bozkır'daki durum ne? Bir de bunun sosyoekonomik kökenlerinin temelinde olduğunu düşündüğümüz bir yapısı var aşağı bölgenin. Bu Moğollarda yok. Moğollar Bozkır kültürüne girdikten sonra bunu kazandılar. Ney bu? 7 kuşak. Şimdi dil bilim çalışmalarında 7 kuşak evlilik konusunun geçtiğini görmediniz. Ben de bir yerde yazmadım ama derslerde değil mi gördük. Nasıl bir evlilik konusu dili nasıl etkiler? Türkçenin bütünleşik kalmasında 7 kuşak kuralının önemi nedir? Biz Reşidüddin vardır, İlhanlı Sarayı'nın tarihçisi. Esas bize Moğolların kökeniyle ilgili tarihi yazan kişi Reşidüddin Fazlullah. Fakat bir de İslami Oğuzname, Oğuz Kağan Destanı deriz ya, onun ilk nüshasını yazan kişidir. Daha sonraki Oğuz Kağan Destanlarını, Ergenekon'la dahil olmak üzere. Nasıl? Yahudidir, İslamlı Yahudi. Hemedanlı, evet. Hemedanlı.
İslam'a geçmiş olan işte bir Yahudi sarayın başveziri Reşidüddin Fazlullah. Şimdi Ergenekon'u ondan öğreniriz. İlk İslami Oğuzname dediğimiz nüshayı ondan öğreniriz. Ne yapar Oğuz Kağan? Delikanlı, evlenme çağına gelmiş. Bir amcasının kızıyla evlendirirler. Bunu telaffuz bile edemezsiniz. Bozkır'da adamı keserler. Amca kızıyla evlenmek ne demek ya? Ben Bulgaristan'da duyduğum örneklerde şaşırdım. Yani komünizm döneminde bile, komünist olan Bulgarlar bile 7 kuşak içinde, Bulgaristan Türkleri bile 7 kuşak içinde akrabalar olanlarla evlenmemişler. Bunları ben işte gezip konuşurken, bilmiyorum aranızda var mı? Şimdi bir Türk, Oğuz Kağan amcasının kızıyla evlenmiş. Mümkün değil. Fakat Reşidüddin yazıyor. Orta Doğu'da bu mümkün. Başka nerede mümkün? Moğollar Cengiz Han'dan hemen önceki dönemden itibaren Bozkır'a doğru daha doğrusu Kırgızlar Uygurları Ötüken havalisinden kovaladıktan sonra boşalan bölgeye kendileri de gitmediler, geri çekildiler. Uygurları kovdular, kendileri çekildiler, toprak boş kaldı. Oraya doğudan, Mançurya ormanlarından Moğol kabileleri yavaş yavaş gelmeye, sızmaya başladılar ve bugünkü Moğolistan böyle çıktı. Daha öncesinde Moğollar orman kültürüne ait ve bu kültürde henüz Bozkır yasasını tam tatbik etmemişler. Moğollarda 7 kuşak yok. Bozkır'a girip bu kültüre tabi olduktan sonra Moğol asıllı bugün Türkleşmiş olan boylarda bu var. Fakat şimdi neden yeni farkına vardım. Yani daha önce bakmıyorduk. Şimdi Cengizlilerin içindeki Cengiz soyundan gelenlerin içerisindeki işte evlilikler, bu işte Kaydun'un torunu olan kızla evlendi. Çağatay'ın torunu. Bizde düşünmek mümkün değil. Henüz Cengiz'in oğulları, Çağataylar ve Büyük Hanlık yaşarken dahi bu 7 kuşak evliliği yokmuş. Hanedanın içinde Cengiz soyundan gelenler 2-3 kuşaktan bahsediyoruz, torunlardan bahsediyoruz. Birbirleriyle evlenebiliyorlar. Türklerde bu mümkün değil. Şimdi Moğollar bunu yapıyor. Orta Doğu'da İranlılar, Museviler, Araplar zaten yapıyorlar. Orta Doğu için normal bu. Dolayısıyla Reşidüddin de Oğuz Kağan'ı alırken tabi bayağı bir ekleme var. O bir senaryo artık. Neyse ki Uygur nüshası var da. Kopyalıyor ama kötü kopyalıyor. Tabii olmuş yani bir beyaz kağıdın üzerine bayağı senaryo yazılmış. Çok eklemelerle Türk kültüründe olmayan, başta bu evlilik olmak üzere amca kızıyla Oğuz Kağan evleniyor. Müslüman ol direm, olmayırem. Erzurumlu'nun dediği gibi olmuyor. Sonra öbür amca kızıyla evleniyor. Kıza diyor Müslüman ol direm, olmayırem. Düşünemezsiniz yani bir Oğuz Kağan'ın amca kızıyla evlenmesi gibi bir olayı. Zaten esas İslam öncesi nüshada da öyle bir şey yoktur. Moğollar coğrafi alana girdikleri ve daha sonra Türk töresini kademeli olarak benimsedikleri için ve de geniş bir alana yayıldıkları için arazinin düz ve iletişime müsait olduğu bir ortamda dillerini korudular. Türkler, olay şu: nasıl olur evlilik olayıyla bir dil birlikteliği olayını nasıl paylaşıyoruz? Bir araya getirebiliyoruz. 7 kuşak kaç kişi eder nüfus olarak? Kaç sene geriye gideriz? Şöyle bir 200 yıl çok rahat gider. Tabii. 20-25 yılı bir kuşak kabul ederiz. Hadi biraz düşürsek bile 200 yıla ulaşır. 200 yıl önceki dedenin çocukları bugün yüzlerce, binlerce kişi olur. Katlanarak artıyor. Şimdi bunlarla siz evlenemiyorsunuz. Sizinle kardeş hükmündeler bunlar. Türk töresine göre. Ve bu yok. Müsamaha yok, inanın. Yani gençler sevmiş, birbirini evlenmişler. Sevemez de evlenemez de. O kardeştir.
Yaşatmazlar, yaşatmıyorlar da. Çok sıkı bir kural. Dolayısıyla bir yaşam alanı oluşturuyor. Yani 200 sene önceki dedenin çocukları, torunları bugün bir geniş oba, belki boy haline geldi. Bir uruk, kesin bir uruk oluşturuyor da belki de bir boy haline gelecek kadar kalabalıklaştı. Buradan evlenemiyor. Dışarıdan evlenecek. Başka bir obaya, başka bir uruğa, başka bir boya gidecek. Ne diyordu bizim babası, bana öyle bir kız bul ki benden önce kalksın, oku benden öteye gitsin. Selcan Hatun'u tarif ediyormuş meğer. Bamsı Beyrek değil mi? Kusura bakmayın, çok yorgun bir zihinle buradayım. Evet, babası iç Oğuz'u gezdi bulamadı, dış Oğuz'u gezdi bulamadı. Bütün bir Oğuz mülkünü geziyor. Bu aslında bir şeyin değil, olay böyle süper bir kızın aranması olayı değil. Zaten herhangi bir kızda arasa babası oğlunu evlendirmek için iç Oğuz'u, dış Oğuz'u, geniş bir alanı gezecek. Yakın, etrafına bakamayacak. Etrafındakilerin hepsi kendi boyunun, oymağının hepsi çünkü akraba hükmünde. Bayağı uzaklara gidip kız arayacak. Bu ne oluyor? Oradan buraya kız gitti. Buradan oraya geldi. Buradan öbür tarafa gitti. Oradan oraya gitti. Böyle çapraz bağlarla bütün uruklar, bütün boylar birbirine bir şekilde bağlı. Bu daha üst seviyede beyler seviyesinde tabii çok daha uzun mesafeli oluyor. Yani daha toplumun alt seviyelerinde belki o kadar uzun mesafe olmuyor ama beyler seviyesinde çok daha 2000-3000 kilometre ötedeki bir boyun, işte beyinin kızını gelin alabiliyor. O buraya geliyor, bu oraya gidiyor, bu oraya gidiyor. Fizikte çözelti diye bir kavram var. Çözeltiyi hazırladınız, bıraktınız. Ertesi gün sabah baktınız, üstte su, altta daha koyu olan madde çökelmiş durumda, ayrışır. Fakat siz onu karıştırdığınızda homojen olarak dağılır. Bozkır nüfusu sürekli böyle bir çözelti gibi karışıyor, karıştırılıyor bu sosyal yapı tarafından. O zaman herkes her yere gidiyor, geliyor. Kendi lehçesiyle buraya geldi. Bu kendi lehçesiyle oraya gitti. Zaten lehçe oluşamıyor ki. Aynen çözelti oluşamaması gibi lehçe oluşamıyor. Nüfus, her yerdeki nüfus bu yaşam alanından, ekosistem ne diyordu Gumilov? Etnosferden bahsediyorum. Bu etnosfer içinde zaten bir lehçe oluşamıyor. Her yerdeki herkes yaklaşık aynı özellikte. Dolayısıyla dil birliği sağlanıyor. Lehçeleşmenin önüne geçiliyor. Dil birliği sağlanıyor. İnsanlar birbiriyle, tabii kültür birliği de, tabii töre birliği de dolayısıyla aynı anlayış. Şurada şu oymakta, şu urukta farklı bir uygulama yapıyorlarmış. Mümkün değil. Bu yüzden biz işte Balkanlardaki peçeneklerden duyduğumuz haberler ile Çin kaynaklarında verilen, ötüken işte Orta Moğolistan'daki topluluklardan gelen haberlerdeki işte töre bahislerini falan aldığımızda şaşırtıcı bir benzerlik buluyoruz. Ayrışma yok. Dolayısıyla dilde de bu böyle. Evet, dolayısıyla Türkçenin muhafazakarlığının Türklerin bozkır ortamında yaşamasının bir sonucu olduğu noktasına acizane gelmiş bulunuyorum. Bozkır ortamının evlilik ittifaklarının çok değişkeli olmasını zorlayan sosyoekonomik yapısı da buna katkıda bulunuyor. Sanırım Nisan ayı ortalarında Yeditepe Üniversitesi'nde bir töre toplanışı, töre sempozyum yapacağız. Orada bu konuyu tekrar gündeme gelecektir. Çok sayıda katılımcı olacak. Biz daha önce birkaç defa bunu sunduk, önerdik.
Evlilik sonuçta bir ittifaktır, sosyal bir ittifaktır. Bu yüzden zaten işte iki saray arasında evlilik olduğu zaman bir bir ittifak anlaşması imzalamaya gerek yok. Bunlar ittifak akdetmişlerdir. Aileler arasında da, toplum içinde dünürler birbirinin müttefiğidir. Evlilik dediğimiz olay iki gencin bir araya gelmesinin ötesinde iki ailenin bir ittifakıdır. Bu yüzden yani çok aile büyükleri gençlerin gönüllerinde geçeni pek sormazlar. Kendi çıkarları acaba neyi gerektiriyor? Şunlarla dost olsak, şunlarla ittifak içinde olsak daha iyidir diyerekten bir ittifak arayış içinde evlilik yaparlar. En önemli mührü evliliktir. Bu toplumun her katmanında böyledir. Saraydan başlayarak en fakir insanlara kadar, dedim ya, dünürler birbirinin doğal müttefiğidir toplum içinde. Dolayısıyla ittifak niye yaparlar? Bir dayanışma müessesesi olarak öne çıkar. Ve ne kadar uzaktan ve ne kadar çeşitli, sizin 3 tane oğlunuz var ve bir beysiniz, bir hansınız, 3 oğlunuzu da aynı yerden evlendirirseniz çok akıllıca bir yatırım olmaz. 3 oğlunuza 3 ayrı boydan gelin alırsınız. Nitekim de öyle olur. Uygulamalar hep öyledir. Oradan da o da aynı şeyi yapacak. Ve dediğim gibi toplum sürekli olarak homojen bir yapıda. Oradan buraya, buradan oraya, buradan oraya çapraz bağlarla bütün toplum birbirine bağlı olarak yaşıyor. Ve böyle bir ortamda dilin biz değişmesini tabii ki bekleyemeyiz. Üstelik de sadece insanların ticaret niyetiyle buradan kalktık, mal götürdük 100 kilometre öteye, hareket etmek daha kolay. Düz bir ortamdayız. Sibirya veya Kafkaslar gibi değil burası. İşte gidip gelmesi kolay. Sadece tüccarlar vesaire gidip gelmiyor. Onun ötesinde dediğim gibi gelinler, kızlar gidip geliyor. Dahası var. Küsenler, küsmeler. Küsme olayı Bozkır tarihinde çok önemlidir. Bir bey işte bir boyun içinde oturuyorlar. Birisi bir hadsizlik yaptı, tartışma çıktı, bilmem ne oldu. Oradaki daha genç beylerden birisi kızdı, küstü, kendi obasını aldı, gitti. Bu çok sık yaşanır. Bu yüzden şimdi boy isimlerine baktığımızda Kırgızlar, Kazaklar, Karakalpaklar, Türkmenler hiç fark etmiyor. Anadolu'ya da bunu getirebilirsiniz. Başkırtlar aynı boylar hepsinde görebilirsiniz. Bütün Başkırt'taki boyu Türkmen'de de görüyorsunuz. Biraz hafif isim değişikliğiyle Kazak'ta da Kırgız'da da görüyorsunuz. Bu Cengiz Han bunları alıp dağıttığı için değil. Zaten doğasında var. Kendi obasını alıyor. Ben artık sizden değilim. Kan çıkmasın ama birbirimizin yüzünde görmeyelim diyerekten bir obadan bazen de bir boy kalkıyor. Bir boy kalkıyor. Bir boy birliğinden ayrılıp başka bir birliğe geçiyor. İşte sadece gelin kızlar gidip gelmiyor. Bazen böyle bir oba, bir oymak, bir boy hareket ediyor. Daha büyük oranda da nüfus karışması olabiliyor. Evet. İskitlerin tarihi ne kadar diyorsunuz Bahtiyar Bey? 4500, 4500 yıl garantiledik. Evet. O zaman Daha ileri götüreceğiz inşallah. coğrafya aynı değil mi? Hocam coğrafya çok geniş. Tabii çok geniş ama sonuçta Anadolu Samsun'a kadar geliyorlar. evet. Ana coğrafya ama o kuzey tundraya falan gitmiyor. Kuzey kutbuna doğru gitmiyor İskitler değil mi? Kutuplarda gördüm. Evet. Sonuçta tarihi kaynakların bahsettiği dönemde İskitya denilen bölgede görüyoruz. Daha önceki dönemi de. O zaman aynı bölgede ve aynı kültürle yaşıyorlar. Kolay bir şey değil bu söylediğimi söylemek. Kültür daima değişir. Fakat şimdi Herodot İskitleri anlatırken
daha çok sosyal tarihini anlatır değil mi Herodot? Nasıl yaşadıkları, nasıl inanırlar falan. Öyle bir tarifte bulunuyor. Ben bu aynı tarifi 19. yüzyılın Türkistan'da gezen İngiliz seyyahlarında da görüyorum yaklaşık. Bu şaşırtıcı bir şey. Kültürün tabii aynı, birebir aynı diyemeyiz ama kemik, omurga aynı duruyor. O zaman bunun öncesinde durum neydi? Ancak işte göçebe hayatına geçmeleri ki milattan önce 9. yüzyılda net olarak göçebeydiler. Ondan önce yavaş yavaş geçiş dönemi yaşadılar. 12'den 9'a kadar ki bir 300 yıllık dönem. Ben o döneme Bozkır'ın sosyoekonomik devrim günleri diyorum. Yani milattan önce 12. ve 9. yüzyıllar arası o geçiş döneminin öncesi ve sonrası farklıdır. Büyük ölçüde Bozkır'ın kuraklaşması sebebiyle tarım alanlarının daralması hayvancılığa insanlara daha çok itmiş, daha çok mecbur kılmıştır. Ve hayvancılık yapıyorsanız da Bozkır'da zaten sürekli kuruyor. Otların niteliği azalıyor, boyu kısalıyor, cılızlaşıyor. O zaman daha uzun mesafelere gitmeniz mecburi hale geliyor. Ama daha önceki dönemde Andronovo çağında toprak daha verimliydi Bozkır'da. Tarım yapılabilen alanlar çok daha geniş idi. Zaten geriye doğru gittikçe buzul çağına doğru yaklaşıyoruz. Toprak daha çok ıslanıyor, daha çok nemleniyor. Dolayısıyla tarım imkanı geriye doğru gittikçe daha çok artıyor. Ama sonuçta aynı coğrafya, çok böyle tektonik değişiklikler olmadı Avrasya Bozkırı'nda. Aynı coğrafyada yaşıyor insanlar ve başta ocak kültü olmak üzere Andronovo çağında ocak kültünün çok sıkı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve bugünkü tartışmaların odağındaki konulardan biridir. Bu kültürün geçmiş dönemde, yani acaba 7 kuşak, onu tespit etmemiz şimdi çok zor ama 7 kuşak anlayışı göçebelik döneminin ürünü müydü sadece? Daha önceki Andronovo yerleşik çağında var mıydı? Büyük ihtimal olabilir diye düşünüyorum. Düşüncem olduğu yönünde. Fakat sonuçta coğrafya dağlar inip çıkmadı. Ormanlar işte bugünkünden çok farklı değildi. Yani Kazakistan'da bugün Sibirya gibi çok sıkı ormanlarla kaplı değildi. Ama daha tarım yapılabilir düz araziydi buralar. O zaman ön Türkçenin daha muhafazakar haliyle biraz daha geriye götürülebilme imkanı var. Ve ben bunu o glottokronoloji yöntemiyle geriye doğru aldığımda 3600 yıl geriye gidebiliyorum. Bu ne demek? Türklerin yaşı 3600 yıl mı? Olay şu. Türkçe Macarca ile birleşiyor. 3600 yıl geriye gittiğimizde. Bütün diller bugün bunu gerek Moskova okulu Sovyet dönemindeki gerek Greenberg'lerin temsil ettiği Batı okulu aynı noktaya vardılar. Bütün diller bir şekilde birbirinin akrabası. Münferit herhangi bir akrabalık sınırı içine sokulamayan bir dil yeryüzünde yok. Amerika'daki yerli dilleri 6 gruba ayrılır. Kuzey Amerika'da 3 tanesi vardır. Bu Kızılderili dili diyoruz. Kızılderili diye bir şey yok. 3 tane dil ailesi var. Çok sayıda dil var. Hangi Kızılderili kabilesinden bahsettiğimizi söylememiz gerekiyor. Öyle Amerika'daki Kızılderililerin hepsi tek bir dil konuşuyor. Öyle bir şey yok. Evet. Ne diyorduk? Şimdi geriye doğru gittikçe bütün diller bir araya geliyorlar. 22 bin yıl mı deniyor Bering Boğazı'ndan insanların Amerika'ya geçişi? 22 bin yıl önce geçenler muhtemelen aynı dili konuşan bir topluluktu.
Ama uzadıkça ta Arjantin'e, Patagonya'ya kadar yayıldı insanlar kuzeyden güneye doğru Amerika kıtasında. Birbirinden uzaklaştıkça 22 bin yılda çok birbiriyle alakasız diller ortaya çıktı. Ve bugünkü halini aldı Amerikan yerli dilleri. Azteklerden, Mayalardan, Amazon ormanlarının ilkel yerlilerine, dedim ya Patagonya'ya kadar çok değişik diller var orada. Ama 22 bin yıl önce geçen insanlar muhtemelen değil, kesine yakın oranda. Genetik bize onu gösteriyor çünkü. Tek bir dil konuşuyor idiler. Evet, Türkçe'de geriye gittiğimizde akrabaları var. O zaman buna biz Türkçe mi diyeceğiz? Türkçe ile Macarca birleştiği bir yerde. Hani bugün İngilizceden, Saksoncadan bahsettik. İngilizce geriye gittiğimizde ana German diliyle birleşiyor. Bir ana German, o Germanya'da Russell Crowe'un Gladiator filminde savaştıkları ormandan çıkan Germanlar var ya, onların dillerine gidiyor. Tek bir dile doğru gidiyor. Biraz daha geriye gittiğimizde İskandinav German dilleri de onunla birleşiyor. Bir ana German dili oluşuyor. Biraz daha geriye gittiğimizde ana Hint-Avrupa diliyle birleşiyor. German dili, Kelt dili, Latin dili vesaire. Evet. Tabii ki. Şu anda sürekli olarak Japonca, Korece içinde Türkçe'ye benzer diyorlar ya, bizde birbirimizle öyle bir birleşkemiz var mı geçmişte? Ona geleyim izninizle. Ona doğru yaklaşıyorum. Evet, geriye doğru gittiğimizde diller birleşiyor. O zaman Türkçenin belli bir yaşı var. Ezeli değil. Ebedi olmasını umuyoruz ama ezeli değil. Türkçe belli bir yerde doğdu. Onun öncesi bir anne dil var. Bu anne dilden Türkçe ile birlikte başka bir dil veya diller de doğdu. İşte bizi sınırlayan şey bugün 20-30 bin yıl çok güzel. Evet, onlar bizim atalarımız. Annemin dedesi, onun babası, onun babası, onlar bizim atalarımız. Fakat işte Türkçe başka bir dil ile buluştuğu için sonra ondan önceki kuşakta da diğer diller buna giriyor. Hanti-Mansi dilleri giriyor, sonra başkaları Moğolca giriyor, Japonca, Korece giriyor. Geriye doğru gittikçe o zaman nasıl 22 bin yıl önce o Bering Boğazı'nı geçen tek bir halkın dilinden bugün Amerika'da birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan Amerikan halklarının, yerli halklarının dilleri ortaya çıktıysa, Avrasya'da, eski dünyada da durum farklı değildi. Dolayısıyla Türklük belli bir yerde başlıyor. 20 bin yıl geriye gittiğimizde, evet onlar bizim atalarımız. Fakat o atadan benimle birlikte başka halklar da çıktı. Dedim ya, Hantiler çıktı, Mansiler çıktı, Moğollar çıktı, Macarlar çıktı, Finler çıktı. Olay tamamen bu. Bizim yoksa işte çok hoşa gidiyor 20 bin yıl önceki Türklük. Hocam şu Max Planck İnsan Bilimleri Enstitüsü Almanlar 9000 yıl teorileri var ya, Kazakistan, Moğolistan arasında Doğu Nehri Vadisi'nde ilk defa dünyada Türkçe ortaya çıktı diyorlar ya. Çok iyi biliyorum Robitz'in, evet, Belçikalı dil bilimci. Onu bitirdikten sonra yapalım mı? Tarımsal yayılım bahsi Robitz'in uyguladı. 3600 yılı nasıl ulaştınız onu bize biraz açar. Az önce söylediğim glottokronolojiyi uygulayarak. Glottokronoloji yöntemi. Yani %8 oranında değişti diyoruz ya. Temel kelime hazinesindeki değişim hızını uygulayarak. 3600 yıla ulaşıyoruz. Evet. Bu Türkçe o zaman başladı değil. Bunun öncesi de var. Ama işte bu önceki dilden başka diller de doğmuş oluyor. Yani bugün İngilizce 800 yıllık veya İngilizce 1200 yıllık diyemiyoruz. Öncesi İngilizlerin, onların da ataları, yani Saksonya'da, Almanya'da yaşayan İngilizlerin biyolojik ataları, onların ataları. Dolayısıyla İngilizce 1200, bugünkü bildiğimiz İngilizce evet belli bir yaşa sahip ama gökten inmedi, sıfır noktasından başlamadı. Türkçe de sıfır noktasından başlamadı.
20 bin yıl değil, 40 bin yıl önceye de gidiyor, 50 bin yıl önceye de gidiyor. Fakat tekrar ediyorum, o 50 bin yıl önceki atalarımızın dilinden Türkçe doğdu, başka diller de doğdu. Onun için adına Türkçe demiyoruz. Olay tamamen bu. Yani sıfır noktasından bir Türkçe 3600 yıl önce başladı. Öyle bir şey söz konusu değil. Evet. Nasıl hesaplıyoruz? Dedim ya, bu glottokronoloji yöntemini bizim Ural-Altay bölgesinde uygulamadılar. Altay çalışmalarında ancak 2003 yılını beklememiz gerekti. Ben 2011'de genişletilmiş listeyi Türklerin Kökeni kitabında herhalde Türkiye'de ilk olmak üzere Türkçe'de yapmış idim. Dünyada da Altay ailesi içinde işte 2003 senesini bekledik. Halbuki dünyadaki bütün dillere bu uygulanmıştı. Ural bölgesinde de sorunlar çok büyük. Orada da uygulanamıyor. Sanıyoruz ki Fin-Ugor dilleri birbiriyle çok yakın akraba falan. Orada da çok büyük sıkıntılar var. Akrabalık derinliği çok fazla. Türkçe ile Moğolca, işte Azerbaycan'da anlattığım Nikolay Pope veya Nikolas Pope başta olmak üzere Altay ailesi vardır. Bunun içinde birbirine en yakın iki dil Türkçe ve Moğolcadır diyor. Altaycılar, ben Altaycı değilim, ben Ural-Altay fikrine inanan, katı bir şekilde inanan birisiyim. Yani Altay'ın üzerindeki bir aileye, daha geniş bir aileye inanan birisiyim. Ama onlar Ural'ı reddederler. Der ki, ikiz kardeş, Türkçe ve Moğolca, Altay ailesi içinde ikiz kardeştir. Bir de öbür kardeşler vardır. Mançu Tunguzca, Korece ve Japonca. Bu ikiz kardeş dediğimiz Türkçe ve Moğolcanın ortak kelime hazinesindeki paylaşımı %25. Bu sınırdır. Yani 25'in altı çok kuşkulu, akrabalık sayılmaz. 25'in üstüne doğru çıktıkça akrabalığa daha kesin gözle bakarız. Şimdi ikiz kardeş dediğimiz Türkçe ve Moğolcanın akrabalığı tam sınır noktasında. Korece ile %17 örneğin. %17 düşük bir rakam. Fakat hiçbir şeyin olmadığı anlamına da gelmiyor. Arapça ile Türkçeyi Arapça ile yan yana getirdiğinizde o kadar ilişkiye rağmen %1-2 bile değil. Hiçbir şekilde Türkçe ile Arapça akraba değiller. Ama Korece ile %17. Sıkıntılı bir akrabalık veya uzaktan akrabalık. Öyle. Litvanca'yla Farsça'da bir akrabalık var mı? Çünkü Hangisi? Özür dilerim. İspanya ve Farsça. İspanya, Litvanya var. Çünkü Litvanya'ya gitmiştik. Oradaki Litvanyalılar Farsçayı neredeyse anlıyor. Çok fazla bildik kelimeler var. Tabii anlamaları söz konusu değil de günlük hayatta çok rahat işte brother'dan, mother'dan, peder, father'dan veya Yunanistan'a gittiğinizde meter, Peter, ne bileyim neydi? Kız kardeş. İngilizce dağıtır. Eski Yunanca Tugater. Tugater. Eski Yunanca'da kız kardeş. İngilizce ne kadar benziyor değil mi? Evet, akrabalar bunlar. Onlarda da geriye doğru gittikçe biyolojik olmasa bile dilsel olarak bir noktaya doğru diller gidiyor. Evet, Türkçenin de bu aslında işimizi kolaylaştırıyor. Benim düşünsenize 10.000 yıllık bir geçmişi çalışmak gibi bir zorluk olacaktı önümde. Şu an rahatım. Hiç olmazsa 10.000 yıl değil de 3600'den 1300'ü çıkarayım. Geriye kalan 2300 yıllık yaklaşık bir ön Türkçe dönemi var. Yazıtlar öncesini kapsayan şu an elimizde. Evet, Macarca ile en fazla Türkçe. Macarca ile Fince'nin ortaklığından daha fazla Türkçe ile Macarca'nın temel kelimede ortaklığı var. Dün akşam yayınladığım veya önceki akşam yayınladığım bir videoda tek tek yazılı olarak da bunları sundum ve bunlar benim
önerdiğim ortaklıklar değil, sözlüklerde yazılmış olan. Yani nasıl? Yüzdesi Ben 39. Çok büyük bir oran. 39 çok büyük bir sayı. Yani Moğolca ile %25 diyoruz. Fince ile Macarcanın bildiğim kadarıyla %23. bu da sayılır. Evet. %23 Fince ile Macarcanın. Ben kendim yapmadıktan sonra nakilleri sevmiyorum. Fakat dedim ya Macarca %39'un 3 veya 4 tanesi benim önerim. 35 tanesi zaten tespit edilmiş olan sözlüklerde ama Svadeş listesine konulmadı, tabi tutulmadı. Benim tek yaptığım şey depodaki malzemeyi vitrine koymak oldu. Benim yeni aldığım bir malzeme yok. Evet, işte o %39 veya 35'e ulaşabilmek için 3600 yıl gerekiyor bize. Fince Türkçe ne kadar yüzde? %23. Macarca ile Türkçe aynı. Bir üçgen oluşturuyorlar. Çok tabii. Aynı mı? Aynı. Şaşırtıcı şekilde Macarca ve Fince'nin aynı ailede olduğu söyleniyor. Fakat Macarcanın Fince ortaklığıyla Türkçenin Fince ortaklığı birbirinin aynısı. %23 hatırladığım tabii ki. Ve bir üçgen oluşturuyorlar. Üstelik de Türklerin Finlandiya ile öyle bir temasları olmadı. İskandinavya ile İsveç ile oldu, Danimarka ile oldu ama Finlandiya ile olmadı temasları. Hocam bu arada genetiklerine baktığınız zaman anlıyorsunuz aslında yani neden olduğunu. Çünkü %60 oranında erkeklerin genetikleri sakalarla bir yani yani %60 inanılmaz bir oran. Evet. İşte şimdi genetikçilerden onları bekliyoruz. Ben kendi çalıştığım bölge için genetik tedavileri uyguladım. Baktım tıpatıp aynen oturuyor. Onda hiçbir sıkıntı yok. Daha dün akşam önce bir okurumuz yazmıştı. Hocam işte genetiği kullanıyor musunuz? Okumamış demek ki. Halbuki ilk herhalde kullanan bizdik o konuda. Genetik malzemeyi. Şimdi çok sayıda insan, sizler tenzih ederim. Büşra Hanım çok güzel çalışıyor. Özellikle The Genesis of the Turks kitabında yoğun bir şekilde genetik malzemeyi kullandım. İngilizce'de ama Türkçe'de de özetleyerek Türklerin kökeninde daha özet bir şekilde onun popüler bir kitap olmasına amaçladığımız için ayrıntılı bir genetik ifadelere girmedim. Sadece sonuçları sundum orada. Evet. Sonuçta durum bu şekilde işimizi kolaylaştırıyor. Türkçenin yaşının çok geriye gitmemesi ama coğrafyası, akrabaları gibi konular üzerinde de böyle ufkumuz açılıyor. Şimdi bir dilden öbür dile geçebilecek kelimeler, kolay geçecek kelimeler vardır, geçmeyecek kelimeler vardır. Şimdi siil, bir hastalık, biyolojik bir konu. Türklerin tarihte, bildiğimiz tarih itibariyle temas etmedikleri, bugünkü Rusya'nın kuzeyinde yaşayan bir Fin halkının dilinde siil kelimesi aynen Türkçe'ye benzer bir şekilde var ise biz bunu göç etmiş bir kelime, ödünçlenmiş bir kelime olarak alamayız. Bak, siil vardır ya elde çıkan, şimdi pek olmaz da evet eski insanlarda daha çok. Yani torpa, eski Fince'de toprak demek. Sula, erimek demek. Tabii. Unohtaş, unutuş. Mina, sina. Yani bunlar da ödünçlenemeyecek. Evet. Onni, mutlu olmak, onmak. Olmak. İskandinavlarda mesela sonranın senene olarak geçiyor. Evet. Binalar farklı değil mi? İşte ama hadi yan yana bulunduğunuz halklarla alışveriş yaparsınız da dediğim o kuzeydeki Fin halklarla Türkler bildiğimiz tarihte yan yana gelmediler. Dil alışverişinin yapılacağı bir ortam yok. Yan yana da gelseniz bir dilden öbür dile siil kelimesi gibi kelimeler geçmez. Bunlar ancak atalardan alınan kelimelerdir ve çok şaşırtıcı. Bugüne kadar bizi tarihçileri Çin kaynağı öğrenin, Çince öğrenin diye meşgul ettiler. Halbuki Çin kaynaklarının hepsini
zaten biliyoruz. Ruslar 170 yıldır Biçürin'den beri, Batı dünyası Şavan'dan beri hepsini zaten biliyor. Ve ne Şavan'ı ya, Döjinye'den beri hepsini biliyoruz. Yeni bulunan bir Çin kaynağı da yok. Habire bize Çince öğrenin, Çince öğrenin. Biliyoruz zaten hepsini. Başkalarına niye bakmıyoruz? Öbür dilcilere de altaistik. Görüyoruz altaistik. Peki ben başka dillere de bakmak istiyorum. Öbür Udmurtça'ya, Züryence'ye, Perm dillerine bakmak istiyorum. Votyakça'ya bakmak istiyorum. Yok, onlar başka diller. Ya bir bakayım müsaadenizle. Girip çıkacağım yani şöyle. Yok, olmaz. Onlar bambaşka dillerdir. Bakamazsınız. Siz Altay bölgesine bakacaksınız. Kim dinler? Beni bağlayan bir şey yok. Umurumda da değil. Alemin delisi bensem benim ne olacak yani? Umurumda değil, inanın. Yani hakkımda kimin ne söylediği. Ben bir sonuç çıkarttığımda bu sonucu benim çıkarttığım aynı yöntemlerle çürütebiliyorlarsa buyursunlar. Öbür türlü Osman Karta iyi saçmalıyor. Tabii ki saçmalıyorum. Benim saçmaladığım konuyu eğer siz aynı yöntemlerle yalanlayabiliyorsanız konuşun. Yani o Udmurtça'da, Hotyakça'da siil kelimesi o başka bir kelime diyebiliyorsanız, benzemiyor diyebiliyoruz, demin söylediğimiz gibi kelimeler alakası yok denebiliyorsa. Şimdi yine konferanslar, videolar işin içine girdi. Nereden ne konuştuğumu unuttum son dönemde. Biraz rahatlayınca bir aydır video falan üretmeye başladık. Çok talep geliyordu. Orada birkaç örnek verdim. Bu Swadesh öyle bir liste ki alıntı kelimeleri hemen dışlıyor. Bakın Türkçe'de 10.000 diyoruz da tespit etme imkanı hiçbir zaman olmuyor. Arapça kelimeler. O kadar çok Arapça kelime var ki dilimizde. Kesin sayıyı hiç kimse söyleyemez. Anlaşamayız. Çok büyük oranda. Fakat Swadesh'e uyguladığımız anda adeta sıfırlanıyor. Ve Türkçe ile Arapçanın hiçbir şekilde akraba olmadığı ve bu kelimelerin kültürel yollarla gelmiş olduğunu gösteriyor bu bize. Benzer şekilde Sırpça, Bulgarca bildiğim diller, Yunanca biraz işte biliyorum ama kelime hazinesini biliyorum. Bunlarda da binlerce Türkçe kelimeden bahsediyoruz. Şimdi Yunanca ile Türkçeyi, hadi Bulgarca ile diyelim, hadi Sırpça olsun. Bulgarca eskiden Türk'tü falan. Sırpça ile Türkçeyi Swadesh'e uyguladığımızda sıfır. Akraba değiller. 4000 diyorlar, 4000 değil. O indirgememiz gerekiyor. İyi biliyorum, listeler bende var. 2000 civarına çekmemiz gerekiyor. Sırpçada 2000 kelime çok büyük bir kelimedir dostlar. Çok büyüktür 2000 bile olsa Sırpçada. Fakat bu temel kelime hazinesine koyduğumuzda Türkçe ile Sırpçayı sıfır. Hiçbir şekilde akraba değiller. O zaman bir dilden öbür dile kelime alışverişi Swadesh listelerini etkilemiyor. Çünkü temel kelimeler bunlar. Temel kelime hazinesi. Fakat peki Macarca'daki Türkçe kelimeler ne kadar? Vanberiler 730'lara çıkarır. En işte uçuk, şimdi kabul edilmez. Vanberi şu an bilimin dışında derler. Çok uçtu gitti derler. Ki uçup gittiği falan da yoktur. Çok da güzel, gayet izah da etmiştir. Rona Taşlar'ın sözlüğünde dahil edilip tartışılan kelimeler 450 kadar. Ama bunların tartışmayalım dediği kelimeler, yani kabul edelim diyelim kelimeler 390'dır. O civarda. Mükerrerleri çıkarırsak böyle kabul ettikleri kelimeler 350'lere kadar iner. Türkçe ile Macarca'nın ortak kelimeleri 350 civarı, buyurun. Yunanca'da 4600 kelime. Orada Tabii. Onda yer adları, mükerrerler falan var. Onları çıkarmamız gerekiyor. Yani tabii. Eyvallah.
Biliyorum. Onun için ben Sırpça'da onun için ayıklayarak söyledim. 2000'e indirgedim. Onu da ayıklayarak söylemek gerekiyor buradaki konumuz itibariyle. Yoksa kültürel bir olgu olarak aldığımızda evet o rakamı 4600 rakamını almamız gerekiyor. Şunu tamamlayayım hemen peşinden tabii. Dolayısıyla böyle bir ne kadar çok alışveriş içinde olursa olsun temel kelime hazinesine, testine tabi tuttuğumuzda sıfırlanıyor. Dillerin akraba olmadığı çıkıyor. Yunanca'nın, Sırpça'nın, Arapça'nın, Farsça'nın Türkçe ile akraba olmadığı sonucuna geliyoruz. Ama Macarca'nın sanıyoruz ki binlerce kelime. Yok. En çok itiraz edilen, eleştirilen Vanberg'in bile 730 kelimeye ancak çıktığını görüyoruz. Bu düşük bir rakamdır. Düşünsenize Sırpça ile günlük hayatta kullanılan 2000 kelime var ama Macarca'da ki Sırpçadaki kelimeleri çok rahat tanırsınız. Baktığınızda duçan yazar, dükkanı görürsünüz. Örneğin işte kaşuka der, çatalı der falan çok rahat. Yatak der, yastık der. Evet. Onlar ama Macarca kelimeyi tanımak çok zordur. Ancak bilim adamları gösterir. Çok zordur Macarca'daki Türkçe ile ilintili kelimeleri tanımak. Çünkü büyük bir kısmı R Türkçesi özelliğinde kelimelerdir. Çuvaş Bulgar türü kelimelerdir. Evet, şimdi en fazla 700'lü kelimenin olduğu Türkçe ile Macarca'yı Svadeş listesine tabi tuttuğumuzda 39 tane ortaklık. Burada bence sözü bitirmemiz gerekiyor, noktayı koymamız gerekiyor. İşte bu rahatlıkla diyorum geriye gittiğimizde bu 3600 artı eksi olabilir. Ben de medyanı aldım hesaplamada ki bizi Andronova'nın yayıldığı döneme götürüyor. Tarihe de uyguladığımızda Sintaşta'nın genişleyip Andronovo haline geldiği döneme götürüyor. Yayılan ve ayrılan kısım Türkçe. Kuzeyde yerinde kalan yani Başkırdistan'ın kuzeyindeki sahada kalan ise Macarca olarak kaldı. Bunu arazide de görebiliyoruz. Benim yaptığım 3600 yıl hesaplamasının uygulamasını arazide de görebiliyoruz. Dediğim gibi daha geriye gittiğimizde başka diller de giriyor bunun içine. Sadece Türkçe, Macarca değil. Fince'den Japonca'ya kadar. Bu insanlar genetik olarak aynı atanın çocukları değiller. Olmayabilir, olma şartı da yok. Fakat dilsel ata ile biyolojik ata farklıdır. Bakın bugün Latin Amerika'nın, İspanyolca konuşan Amerika'nın ki eskiden daha genişti. Florida'yı, Teksas'ı, Kaliforniya'yı, Nevada'yı içeriyordu değil mi? Bunların İspanyolların soyundan geldiğini söyleyebiliyor muyuz? Yok. Latin Amerikalı birisi İspanyolların torunu. Bir kısım nüfus İspanya asıllı ama Latin Amerika dediğimiz olgu İspanyolların torunu biyolojik olarak öyle bir şey diyemiyoruz. Benzer şekilde dil aileleriyle, dilsel ata ile biyolojik atayı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu yüzden Fars var da yani benzer yani dil yapıları ama tabii değiller yani. evet değiller. Genetik olarak uyma şartı yok. Olay ne? Bir mayalayıcı topluluk. Yine Bakü'de eleştirmiştim mevcut kuramları. Ağaç modelini uygulamaya çalışıyorlar Altay ailesine veya Ural Altay'a. Ağaç olmuyor. Hint Avrupa'da ağacı uygulayabilirsiniz. Bir ana Hint gövde vardır. O gövdeden çıkan dallar vardır. Latin dalı, Kelt dalı, German dalı, Slav dalı, Aryan dalı. Aryan ikiye ayrıldı. Hint dalı, İran dalı, Ermeni dalı. Bu uygulanabilir gerçekten de. Fakat Ural Altay bölgesinde ağaç modeli, şecere modeli işlemiyor. Sebebi işte bu geriye doğru gittikçe dillerin birleşme filmi geriye alma imkanımız oradaki gibi olmuyor. Bunun nedeni ne? Türkçe ile Macarca'da oluyor. Ama geriye gittiğimizde bir tarafta Hanti-Mansice birleşecek, bir tarafta Moğolca birleşecek. Moğolca ile Hanti-Mansice'yi bir araya dolayısıyla üçüncü bir koridordan bir araya getirmek için çabalamamız gerekecek.
O kadar karmaşık bir olay ki. Bunun yerine hemen bitireyim. Siz de söz verecektim. Bunun yerine ben şeyde açıklamıyor. Sprachbund, Almanların etkileşim ile dillerin birbirine benzediği bir alandan bahsederler. Almanca bir tabir kullanılır. İngilizce metinlerde de öyle geçer. Sprachbund. Dil etkileşim alanı teorisi de açıklamıyor. Çünkü buradaki sıkıntı zaten en başta bahsetmiştik. Etkileşimin zor olduğu, etkileşim imkanlarının zor olduğu bölgeler var. O bölgede siz evinizin kapısını açamıyorsunuz. Sprachbund'u konuşamayız bile. Şecere zaten işlemiyor. Onun yerine ben acizane kendi fikrim olarak mayalayıcı dil önerisinde bulundum. Orada başka insanlar genetik farklılıkta onu gösteriyor. Bir Japonya'daki insanla, bir Moğol'le, bir Lapon'un, Fin'in genetiğini uyuşturma için çabalamamıza gerek yok. Orada insanlar yaşıyor. Fakat bir topluluk gitmiş mayalayıcı özelliği olan bir bakın Samoyed dilinin o bahsettiğim tundra bölgesinde yaşayan Samoyedlerin dilinin 650 tane kökü tespit edilmiş. Bu 650 kökün sadece 150'si diğer Fin-Ugor dilleriyle paylaşılıyor. Azınlık. Peki kalan 500 kelime ne? O kalan 500 kelimeyi konuşan insanların demek ki bu diğer Fin-Ugorlarla hiçbir alakası yok. O zaman bunları birbirine bağlayan bir kısım var, bağlamayan bir kısım var, bağlamayan bir çoğunluk var. Hint Avrupa tezi doğru mu bu açıdan bakınca? Yok. Orada da mayalayıcı. Yani ağaç modelini dilsel olarak uygulayabiliriz fakat nüfusa uygulama imkanımız yok. Mevcut haliyle zaten açmazdalar. Yani bu mayalayıcı topluluk örneğini alıp uygulamadıktan sonra açmazdalar. Şimdi Ermenilerin nereden çıktı? Yani dünyanın en kayıtlı kameraların çalıştığı bölgesi burası. Yani Kuzey Mezopotamya, Doğu Anadolu değil mi? 6000 yıldır neredeyse yazılı kayıtların olduğu bir bölge. Ermenilik ortaya çıkıyor. Hiçbir kayıt yok. Dilleri Hint-Avrupa sözde ama genetiklerinin hiçbir alakası yok. Yerliler, Urartuların torunları bunlar. Oranın yerli insanların torunları Ermeniler. Dışarıdan bir yerden de geldiklerine dair bir şey yok. Genetik de onu gösteriyor. Ne oldu? Ancak Strabon'dan tek bir cümleden bir ipucunu bulabiliyoruz ki Frig çağında küçük bir topluluk gitmiş. Oraya yerleşmiş. Daha sonra kademeli olarak bu küçük topluluğun dili yayılmış. Ama sonraki dönemde Ermeni prenslerinin zoraki Ermeniceleştirme projelerinden Ermeni kaynakları bahseder. Kayseri'ye kadar gelmiş ve halka şu an ismini hatırlayamıyorum ama notlarım da var. Bütün Ermeni eski kaynaklarının tamamını okuyup notlarını çıkarttığım için gelmiş Kayseriya halkına o zamanki dillerini bırakıp Ermenice konuşmaları talimatını vermiş ve yasaklamış. Malatya'da bu yaşanmış. Ondan bir önceki kademede Malatya'da bu yaşanmış. Bu bölgede dilimizi hakim kıldı diyor. 1, 2, 3, 4, 4. Ermenistan, 1. 2. 3. Ermenistan o şekilde bir ayrım vardır. Şimdi dilin yayılması söz konusu. Daha sonra da Hristiyanlıkla birlikte bir cemaat haline almış. Çok sayıda Türkmen Anadolu'ya, Bahtiyar Bey doğru söylüyor. Yani böyle dini bütün Müslüman olarak gelmedi Oğuz toplulukları. Yani yolda tanıdığı kadarıyla tanıdı. Pek çok Oğuz Anadolu'ya geldiğinde İslam'ı duymamıştı bile. Kabul edelim. Ve baya bir Oğuz'un Gregorian Kilisesi'nde vaftiz olduğunu yine Ermeni kaynakları söyler. Ciddi manada Orta Asya'dan gelen Oğuzların Gregorian cemaatine dahil olup daha sonra Ermeni haline geldiklerini görüyoruz. Burada bu cemaate gireceksen Ermenice konuşacaksın. Başka bir şey olmaz. Evet. Aynen. Dolayısıyla şu an Kıpçaklar için de geçerli değil mi? Kıpçaklar için. hangi Kıpçaklar? Gregorian mezhebine girmeleri açısından
Tabii ki. Yani girdiği zaman kendi dilini, kimliğini, her şeyini bırakacak. Liturgiyi Ermenice olarak alacak. Günlük hayatında da bırakacak. Olay bu. Tamamen bu. Şimdi ben soy ağacına nasıl koyabiliriz? Yani Ermeniyi. 16. yüzyıldan sonra o yani İdris Bitlisi'nin Diyarbakır kadastro olduktan sonra çıkarttığı fermanlarda vesaire var ya, doğuda kalan Afşarların bir kısmını Kürtleştiğini, bir kısmını Ermenileştiğini görüyoruz. Aynı Sadece- kullanıyor 17. yüzyıldan itibaren. Sadece Afşar mı? Yani Beydili'den, Karakeçili'den. Afşar olduğu için Afşar söyledim. Yani evet, en büyükleri. Ama Bayat'tan, Beydili'den, Karakeçili'den daha neler var. Evet. Evet. Dolayısıyla evet, Vedat Bey'in dediği şekliyle ağaç modeli oraya da uymuyor. Orada da bir mayalayıcı topluluk olgusunu nazara almamız gerekiyor. Ural Altay bölgesinde de bu nasıl tespit edilir? Ben sadece çalıştığım dilleri, yani bütün söz varlığını gözden geçirdiğim diller Moğolca, Macarca ve Fince. Hantimansi gibi dillere de baktım ama ayrıntılı çalışmadım. Bunu ileride birileri yapar. En çok hangi dil onlarla paylaşıyor? Yani bu dilleri, Ural Altay bölgesi dillerini birbirine en çok hangisi bağlıyor? Ve en çok ortada gezen kelimeler, kavramlar hangileri? Bunları tespit edebilir isek, mayalayıcı unsurun, dolayısıyla mayalayıcı topluluğun hangisi olduğunu bulabiliriz ama hiç aramaya gerek görmeden o kendini gösteriyor. Ne diyordu? Arpad Pleni, Macar bir romantik milliyetçi şairi, geçen yüzyılın, önceki yüzyılın alemi tahrip ve tanzim eden Turanlı. Bozuyoruz biraz, karıştırıyoruz ama sonra da tanzim ediyoruz, düzenliyoruz, mayalıyoruz. Evet, onların kim olduğunu işte o zaman daha kolay bir şekilde söyleyeceğiz. Nelerin daha çok ortaklaştığını daha geniş alanda tespit ettikten sonra. Evet, şimdi çok keşke bize sunulduğu gibi, bizi böyle ite ite yönlendirdikleri gibi kolay olsaydı. Moğolcayı öğrenerek işi çözmüş olsaydık sadece. Çince öğrenerek Türk tarihini öğrenmiş olsaydık, eski Türk tarihini, öyle bir dünya yok. O çok küçük bir kısmı. Ve yanıltabilir de. Çok çok küçük bir kısmı. Yani Altay dünyası, Türklüğün esas nüfusunun Avrasya, Orta Avrasya bozkırında, Orta Dünya'da olduğu gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Evet, dolayısıyla peki kayıtlar belli bir yerden başlıyor. Kelime söz varlığı hakkında maalesef çok fazla tek tük geçen kelimeler var. Mesela Bizans Menandros'un kitabında Valentinos'un, Zemarkos'un Köktürkler elçiliğinden bahsederken Doğuya der, yu kelimesinin ilk geçişidir. Daih kelimesini görürüz. Strabon'da Yayık ırmağının ilk geçişidir. Ne bileyim böyle tek tük kelimeler orada burada geçer. Herodot'ta asku geçer. Eşki, ekşi, içecek, meyve suyunun ilk geçişidir ta Herodot'ta. Orada burada tek tük kelimeler bulunur. Ama böyle yani Kaşgarlı Mahmud'a can kurban. Köktürk yazıtları, uzun yazıtlar ölçüsündeki yazıtlar daha çok fazla değil, çok eski de değil. Daha eski dönemlerde ki metinlere, dile nasıl ulaşacağız, bunu nasıl kuracağız? Ben bununla bitireceğim izninizle. Soruları ondan sonra alalım, daha iyi olur. Nasıl ulaşacağız? Şu an bir yerlerden, bir toprak altından daha eski döneme tarihlenebilir yazıtlar çıkmadıktan sonra, ki çıksa bile okuma sıkıntıları çıkacak. O Esik Kurgan'da olduğu gibi. Ortak Türkçe ile okumaya çalışıyor hocalarımız. Ben dil bilimci değilim ama bütün hocalarıma söyledim. Yapmayın şunu. Hepiniz biliyorsunuz ki ana Türkçe, Z öncesi ana Türkçe, ön Türkçe, R Türkçesiydi. Bunu ta 150 sene önce
görmüşler, önermişler. Yerleşmiş fikir de bu zaten. Şimdi Moğolcanın eski tabakasına baktığımızda Türkçe ile ortaklaşan R'li ise, Macarcanın R'li ise, Samoyedce'deki Türkçe kelimelere baktığımızda R'li ise, her tarafta en eski tabakalar R'li ise, biz Z Türkçesinin yeni bir gelişim olduğunu kabul etmemiz gerekiyor ve ön Türkçenin R'li. Bu ne demek? Çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler olabilir. Kısaca açıklayayım. Bugünkü Türkçemizde, yani Türk dünyasının %99,5'unun Türkçesinde, Çuvaşlar hariç, Tatarlar, Kazaklar, biz, Uygurlar, Özbekler, Z ile biten sözcüklerimiz R ile biter Çuvaşça'da. Kız deriz biz, onlar kır der. Buz deriz, onlar pur der. Çuvaşça pur der buz yerine. Olay budur. Bundan hareketle Oğuz ve Oğur'un da R'li, Z'li biçimler olduğunu söyleyenler var ama o kadar net değil. Yani öyle bir paralel bir olay değil bu. R, Z dili dediğimiz bu. Hatta belki dikkatinizi çekmiştir. Gelir diyoruz. Normalde geliyor diyoruz. Gelmiyor diyoruz. Gelir diyoruz. Gelmir dememiz lazım değil mi? Niye gelmez diyoruz? Elmi tabii. Erzurum tamamlamamış onu. Daha doğrusu Erzurumlu ön Türk biçimini koruyor. Erzurumlu'nun yaptığı ön Türk gelmir derken ve Azerbaycan'da gelmir derken doğru olanı, eski biçimi koruyor. Biz gelmez. Onu da çekimdeki pek çok yerde koruduğumuz işte yor çekimindeki R'yi bile Z'leştirmişiz. Gelir, gelmez diyoruz. Normalde gelmer, gelmir işte dememiz gerekirken. R dili, Z dili dediğimiz bu. Türkçe böyle ikiye ayrılmış. R ve Z olarak ve eski Bulgarlar, Hunların bugün yaygın olarak kabul görüyor. R Türkçesi konuştu. Bulgar Türkçesi zaten R. Eski İdil Bulgar mezar taşları var. Arapça olarak yazılmış Müslüman İdil Bulgarların mezar taşlarında bile biz bu R dili özelliklerini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Olay bu. R nedir, Z nedir derseniz kısaca bu. Ön Türkler R dili konuşuyordu. Çok büyük ihtimal. Şeyden geldik. Esikurgan yazıtından geldik. O dönemin milattan önce tam Herodot'un yetişkinlik günleri. Çok şaşırtıcı değil mi? Herodot oradaki İsedonların, Esik-Kurgan'ın olduğu yerde İsedonlardan bahseder. Çok fazla altınlarının olduğundan bahseder. Yani ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Altın o kadar çok fazla ki bunlarda. Görüyoruz bugün altın elbiseli adamları. Oradan size yazmıştım değil mi? Ön Türk dergisine yazmıştım. İsedonlar ve altın konulu. Evet, kısa bir makalede yazmış idim. Yani altın o kadar boldur ki dünyanın başka yerleriyle kıyaslanmayacak şekilde. Evet, Esik-Kurgan'dan çıkan altın elbiseli, o meşhur olan, şimdi bir sürü çıktı altın elbiseli adam. Ve o yazı şimdi tam Herodot'un yetişkin olduğu günlere tarihleniyor. 430'lar milattan önce. Günümüzden 2500 yıl öncesi. Köktürk yazıtları ne zamandı? 1300 yıl. Şimdi Köktürk yazıtlarıyla aramızdaki Köktürk yazıtları Z Türkçesiyle yazılmıştır üstelik de. Şimdi Köktürk yazıtlarıyla okuduğunuz bilgi hazinesiyle Esik-Kurgan okuyamazsınız, mümkün değil. Bir kere o R Türkçesi. 2, bizimle Köktürklerin arasındaki mesafe kadar Köktürklerle o Esik-Kurgan, ister Sakalar diyelim, ister daraltıp İsedonlar diyelim, onların arasında mesafe var. Aralarında 1200 yıllık mesafe var. O 1200 yılda da dil bayağı bir değişti. Bu yüzden belki yüzlerce okunuşu var ama böyle çok makul denilen 13 tane okunuş olursa makul olmaz. Yani o ön Türkçeyi kurmadan Esik-Kurgan yazıtını böyle herkesin kabul edeceği şekilde
okuma imkanımız da olmaz. Nasıl kuracağız? İşte bu bugüne kadar bize yaptırılmayan şey. Diğer dillere bakmayın. Bakacağım. Bak deseniz de demeseniz de ben bütün çevredeki dillere bakacağım. Kusura bakmayın. Türkçe ile ortaklaşan ne varsa göreceğim. Şimdi ben Udmurtça'da siil kelimesini görüyorsam diyeceğim ki ön Türkçe'de siil kelimesi vardı arkadaş. Biraz farklarla, hafif fonetik farklarla ben bunu koyacağım. Yazıtlarla, Kaşgarlı Mahmut'la, Uygur belgeleriyle eski Türkçenin yazılı kaydı çok güzel. Yani dünyadaki diğer dillere göre bizim durumumuz çok iyi. Göktürk'te gelmişken hazır oradan gitmeden bir şey aklıma geldi de sizin bir videonuzda yakın zamanda çektiğiniz bir videoda Göktürklerin modern devlet olamayacağını işte 2 asırlık falan dediniz en son videolar belirdi. Sonra girelim mi? Şundan dilden bahset. Dille ilgili bağlayacağım. Daha önceki bir videoda da birkaç sene önceki videoda da Bilge Kağan'ın ölümünden sonra dünyanın her tarafından buna işte hediyeler, topraklar vesaire getirildiğini, çok ünlü olduğunu, tanındığını, bilindiğini, böyle küçük bir 200 yıllık bir devletin bu kadar liderinin bu kadar tanınmasının normal olmadığını. Bilge değil, Bumin. Bumin mi? Bunların 1. yüzyıla kadar geri gittiğini, köklerinin 1. yüzyıla kadar geri gittiğini ve 1. yüzyılda zaten İskitler var. İstanbul'daki, Bizans'taki elçiler Göktürklere giderken de Konstantinopolis'te yaşayan İskitlerin mihmanları yapıyor 5. 6. yüzyılda. Demek ki 5. 6. yüzyıla kadar İskitler geliyor. Hani 200 yüzyılda ortadan kalktı diyorlardı. Dil, o zaman Göktürklerin dili de İskitçe olmuyor mu? Z'leşme büyük ihtimal doğuda başladı. Z'yi ben bilmiyorum. Evet. Köktürklerin coğrafyasına başlayıp yayılan bir olgu Z. Zaten onu yayanların kendileri Köktürkler. Ergenekon diyoruz ya, Ergenekon yurdunda, vadisinde demiyorum, Ergenekon ülkesinde, geniş kocaman bir ülkedir Ergenekon dediğimiz yer. Orada başlamış olan bir olgu büyük ihtimalle. Oradan yayıldı zaten. Değiştirenler kendileri. Ona ayrı bir bahis olarak girelim. Sarmat hatta, daha da daraltırsak yine. Sarmat, İskit biliyorsunuz aynı ailenin kardeşler. Sarmatlardan bir kol şeye göç ediyor. Benim Mürdüm romanı da insanlar işte fark etmiyorlar. Ben de coğrafya vermedim. Sarmat ülkesinde geçer. Mürdüm romanındaki hadiseler Sarmat yurdunda geçer. Oradan doğuya göç ederler. Evet, ne diyorduk? Özür dilerim. Bitirmek üzereyim. Ondan sonra onu da ayrı bir bahis olarak alalım diğer sorularla birlikte. Evet, etraftaki bütün dillere bakacağım. Türkçenin işte 1300 yıl diyelim eski Türkçenin söz varlığı elimizde yeterince var. Çok şanslıyız. Çok değişik kaynaklardan. Başta Uygur belgeleri ama en önemlisi Kaşgarlı Mahmut, yazıtlar, oralardan gelen kelime hazinesiyle sadece kelime hazinesi değil, yapısallık olarak da Türkçe neye benziyordu? Eki kökü, işte öznesi tümleciyle bunları çok iyi bir şekilde diğer dillere göre tespit edebiliyoruz. Hala ama bugün Türk dünyasına yaygın olan ama eski kayıtlarda bulunmayan kelimelerimiz var. Bir kelime yaygın ise, şimdi sadece Türkiye'de var ise, geçenlerde ben Macarca çalışırken bol kelimesine takıldım. Eski Türkçe'de bol yok. Yaygın Türkçe'de de yok. Şimdi inceledim. Çok bir tatmin edici bir noktaya da gelmemiş. Acaba bol Türkiye Türkçesinde bizim üretimimiz mi yoksa başka bir dilden mi aldık? Bu başka dil Rumca olabilir. Bol, Türkçe'de çokluğu, bolluğu anlatan bayağı bir kelimemiz vardır. Başta çok kelimesi olmak üzere. Şimdi bol kelimesini ben uygulayamıyorum. Daha bizim kendi kelimemizde olabilir. Fakat yaygın ve eski olmadığı için bunları ayıklayarak, karşılaştırmalarla, başka dillerde geçen ortaklıklarla, ön Türkçe'de hangi kelimelerin var olduğunun bir envanterini çıkartarak, işte neydi konferansımızın konusu? Bu envanteri çıkararak ancak yapabiliriz. Bunu da dediğim gibi sadece yazılı kayıtlar üzerinden giderek yaparsak bu çok Molla Kasım işi olur. Çok fazla ayıklamış oluruz. Şimdi enginarı bilmeyenler enginarı ayıklar sonra hiçbir şey kalmaz.
Enginar öyle bir şey. Şimdi enginar ayıklamaya benzer iş. Pek çok işe yarar kısmını da atmış oluruz. Bunu önlemek için bugünkü yaşayan Türkçenin çeşitli dallarında yaygın olan kelimeler, bunu Sevortyan çok güzel yapmıştır. Türkçenin esas sözlüğü Sevortyan'ın sözlüğüdür. 1974 birinci cilt, sesliler, 78 B ile başladı, hala bitmedi. T'ye çıktı mı T cilti bilmiyorum. Bakın 74'te başlayan bir sözlükten bahsediyorum. Petersburg'da Sevortyan'ın başladığı, şimdi toprağı bol olsun diyelim, ne diyelim. Rusça olarak ben elimin altında Sevortyan vardır. Çünkü Clauson eski Türkçenin sözlüğüdür. Onun etimoloji sözlüğü tek cilt. Ama Sevortyan her bir harfe bir cilt ayırmış. Günümüzdeki yaşayan lehçeleri de dahil ederek inceler. Evet, Sevortyan türü bir yaklaşım ile yaklaşmamız gerekiyor. Yoksa Clauson'la bu kelime geçmiyor. Ama var. Her yerde, Yakutlarda da var, bizde de var. O zaman bu kelime eski olmalı. Yani Oğuz'la Yakut'un bildiğimiz 1500 yıllık tarihi dönemde bir ilişkisi olmadığına göre bu kelime atalardan alınan eski bir kelime olmalı. İşte bunları tek tek ayıklayarak bir envanter oluşturmamız gerekiyor. Zor bir iş mi? Çok zor değil. Ama uğraşmak gerekiyor. Artık bilmiyorum, şimdi Dil Kurumu'nun başında değerli bir arkadaşımız var, Osman Mert. Gerçekten tanırım. Asistanlığı öğrenci döneminden beri tanıdığımız değerli bir arkadaşımız. Ondan önce de Gürer Hoca vardı. Komşumdu zaten. Hem odalarımız komşuydu hem evlerimiz komşuydu. Çok değerli iki insan. Osman arkadaşımız yazıt uzmanı olarak eski Türkçe ile uğraşması da önemli. Şimdi artık ufukları açmaları gerekiyor. Kendilerinin bu konuda söz sahibi olan hocalarımızın, özellikle yeni kuşağın böyle ekler, kökler, kullanım, yok Ordu ağızlarında şu, Kütahya ağızlarına bu. Tamam, onlar olacak, olmalı, yapılmalı. Fakat bizim enerjimizi almamalı. En azından bir kısım enerjiyi de şuralara getirmemiz, sarf etmemiz gerekiyor. Yani ben yapayım ya, Kütahya'yı ben yapayım, onlar bunu yapsınlar. Ben dilci değilim ya, ben amatörüm ya, tarihçiyim ya. Ben Kütahya'daki ağız şeylerini yaparım, çıkarım, gezerim, derlemeleri yaparım. Onlar da bunu yapsınlar. Ne diyeyim? Ama artık profesyonel, kendilerinin çok sayıda hocamız, bu arada hepsi değil tabii ki. Ama ben ana enerji kütlesini diyorum. Bu tarafa doğru sarf etmemiz gerektiğinden bahsediyorum. Yoksa çok değerli dil bilimci hocalarımız bu konuya kafa yoruyor. Çok güzel sonuçlar alınıyor. Uzunca bir süredir de daha da çoğalmasını ümit ediyoruz. Evet, yöntemi bu. Bakmayın dedikleri yerlere de bakmamız gerekiyor. Her yere bakmamız gerekiyor. Tabii ki Kızılderili dillerine de bakacağız. Tabii ki gerekiyorsa Afrika dillerine de bakacağız ya. Ayıp mı, günah mı yani? Ancak ondan sonra eski ön Türkçeyi kurduktan sonra biz o Esik Kurgan yazıtını veya muhtemel çıkar ise başka yazıtlar daha eski tarihli okuyabiliriz. Öbür türlü şu an çıksa bile okuma zorluğumuz olacaktır. Çünkü temeller konusunda biraz geç kaldık. Bunlar yapılabilecek, çok kolay yapılacak işlerdi. Maalesef gecikti. Umarım bundan sonra daha gayretleri sarf ederler. Ben Slavistik konusunda çok uzun zaman harcadım. Ana Slav dili konusunda bayağı gayret sarf ettim. Elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Daha da yapılacak çok şeyler vardır. Çünkü bizim sonuçta uğraştığımız Slav kelime hazinesi lügattekilerle kısıtlı. Ama halk dilinde, günlük hayatta kullanılan şeyler, son birkaç kelimeyle bitireyim. Macarca en çok çalışılan konuda ünlemler falan, sözlükte olmayan kelimeler var. Bazı şeyleri fark ettiğimde bunlar niye yok? Sonra baktım Türkçenin kendi kelimeleri, kendi sözlüklerimizde yok. Bir gün akşam aradım rahmetli Tuncer Gülensoy Hoca'yı, telefon ettim Ankara'da.
birkaç 3 yılım oldu. Kaybettik maalesef. Değerli bir hocamızdı. Gülen Soy Hoca. Hocam dedim, Türkçe'de aha ve daha diye 2 tane işaret zamiri var mı? Var. Var. Aha diyoruz, daha diyoruz. Bunlar işaret zamiridir. Hocam niye kitaplarda yok? Doğru diyorsun ya Osman. Niye yok ya? Hocam bana niye soruyorsun? Ben size soruyorum. Yine Azerbaycan'da dil bilimci hocalarla beraberdik, dostlarla. Bakın dedim, daha Türkçemizdeki kullandığımız kelimelerin tamamı kitabi olarak işlenmiş değil. Çalışan insan işte bu, şu, o işaret zamirleri. Yo, aha var, daha var, ta var. Ta orada derken bundan ibaret değil. Konuşuyoruz bunları. Ha diyoruz. Ha'yı bir ne diyoruz? İstek, gereklilik kipi mi diyoruz ona? Unuttum da. Ha sen gelirsen ben de gelirim. Ha sen bana şu miktar parayı verirsen ben de kabul ederim. Ha, tamam. Söylemler, evet. Ha, tamam. Aynısı Macarca'da da var. Yo diyoruz mesela. Aynısı güzel. Şimdi ha eğer kelimesi şeydir, Farsçadır. Biz de sesa ekiyle kullanırız. Sesa kipiyle kullanırız bunu. Gerekli kipi mi diyoruz? Unuttum teknik adını. Ama eğer de Farsça bir kelimedir. Macarca bunu ha ile yapar. Biz de ha ile yapıyoruz. Ha sen geldin. Ha bu olursa bu olur. Şimdi bu yok. Hocam birkaç farklı anda var. Ben artık anlayayım mesela. Orada aha denir, ha denir ve halen de kullanılır. Ama hocam buraya geldiğimizde, burada İstanbul'da falan bunu kullandığımızda hani ne konuşuyor bu gibi bir şeye düşüyorsunuz. O yüzden de konuşmuyorsunuz. İşte Çünkü fakat çünkü bilinmeyince öyle oluyor. İşte Aha falan. İşte yani İstanbul konuşması tabii. Sonuçta İstanbul konuşması veya sözlükler bizim ölçütümüz değil, yaşayan dil. Dil doğal bir şeydir. Biz o doğal olan olguyla muhatabız. Bize onun işte sınırlanmış ayıpla, kusurla, kınamayla bilmem bir şekilde sınırlandırılmış kısmını almak diye bir durum söz konusu değil. İşte biz Macarca'da soru sözcüğü diyelim E ile soru yapıyorlar. Vurguyla daha çok yapıyorlar da bugün. Türkçe'de var mı bu? Konuştu dedik Sözlüklerde bu yok. Buyurun. Türkçe'de de şeklinde bir soru cümlemiz, soru sözcüğümüz var. Onun için diyorum ben bundan sonra o Doğu Avrupa bölgesinde Slavistik büyük ölçüde yaptım ama devam edeceğim önüme geldikçe halk dilindeki ayrıntılı kelimelere kadar, fakat kendi gayretlerimi yavaş yavaş Ural bölgesine yönlendirmeyi, Fince ve Macarcadan sonra diğer Ural dillerini de böyle gözden geçirerek, ki yaptım bunu ama daha ayrıntılı. Yani temel kelimelerin ötesinde çok derin kelime tahlilleri yaparak ayrıntılı bir şekilde bunlara eğilmeyi düşünüyorum. Başka dostlar da başka yerlere baksınlar. Umarım Japonca'ya, Korece'ye baksınlar. Kutunguzca'ya baksınlar. Ama Farsça'ya, Hintçe'ye, Sanskritçe'ye baksınlar. Yapmamız gerekiyor. Artık şu kafesten çıkmamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet.